Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Bugün sizlere yine bir otobiyografi eser anlatmayı planlıyoruz. Gene bol bol alıntımız olacak. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Zira kanalda yani çok minik bir kanal olmamıza rağmen, çok fazla abonemiz olmamasına rağmen binleri aşan, birkaç bin izlenmiş bir videomuz var. O da garip bir şekilde bu Rockefeller'ın, hani ilk defa duyanlar videoda geçmişe bakabilir kanalda. Rockefeller'ın yaşam öyküsü, yani otobiyografisini alıntıladığımız kitap nedense böyle çok izlendi. Hani bizim gibi böyle 200 aboneli bir kanal için 2000'den fazla izlendi. Aynı formatta, aynı yayın evinin ve aşağı yukarı aynı coğrafyanın bir adamının bu sefer yaşam öyküsünü aktaracağız. Bunu da zaten gene kanalın topluluk sekmesinde geçen hafta hangisini anlatalım dediğimizde açık ara önde çıkan Benjamin Franklin'in Öz Yaşam Öyküsü. Gene Fihrist yayınlarından çıkmış. Çevirmeni Derya Engin Nalıncı. Derya Engin Nalıncı. Zaten bu serinin de ikinci kitabıymış. Birincisi Kısa Kısa Sevinçler, George Orwell'in. Onu da okumuştum ben. Çocukluğunu anlattığı çok ince bir otobiyografiydi. Bu da ikincisi Öz Yaşam Öyküsü, Benjamin Franklin. Kitabımız toplamda 229 sayfa. Gayet aslında çok hacimli değil. Puntosu falan da gayet iyi. Bir normal iki tane Öz Yaşam Öyküsüne giriş ve Öz Yaşam Öyküsünün hikayesi adında iki giriş bölümünden sonra 19 bölümde Benjamin Franklin kendi hayatını anlatıyor. Bir de ekler bölümü var. Orada da yapılan bazı deneyleri falan anlatıyor. Kendisi elektrik deneyi falan yapıyor. İlk olarak birinci bölüm mesela Öz Yaşam Öyküsüne giriş, yazan Frank Woodward Pine. Öz Yaşam Öyküsünün hikayesinin anlatında Frank Woodward Pine, ikisini de o anlatmış. Ondan sonra şeye geçiyor. Öz Yaşam Öyküsüne geçiyor. Hemen alıntılarımıza başlayalım. Önce söyleyelim. Fihrist yayınları dedik. Çevirmeni Derya Engin Nalıncı dedik. Sayfa sayısı 229 sayfa kitap. Fihrist yayınlarından birinci basım Ekim 2021. Bu birinci baskısı arkadaşlar. Şu anda 2 ya da 3. baskısı da çıktı. İlk önce Benjamin Franklin'i bir kısaca anlatalım. Benjamin Franklin 17 Ocak 1706'da Boston'da 17 çocuklu orta sınıf bir ailenin 15. çocuğu olarak dünyaya gelmiş Amerikalı bilim adamı, mucit, siyasetçi ve iş adamıdır. Amerika'nın kurucu babalarından biridir. Sadece 2 yıl eğitim aldıktan sonra okulu bıraktı ve matbaada çalışmaya başladı. Matbaacılığı tüm incelikleriyle öğrenip sonrasında edebiyata merak saldı. 1730'da kendi matbaasını kurup bir gazete çıkarmaya başladı. Siyaset, felsefe, din ve bilim gibi hemen her konuya merak olduğu için tüm bunların tartışılacağı bir kulüp olan Junto'yu hayata geçirdi. Kamu işlerinde görev alma hevesi onun kütüphane, hastane ve bir itfaiye şirketi kurmasına vesile oldu. Franklin aynı zamanda bir bilim adamıydı. Fırtınalı bir havada uçurma deneyiyle şimşeğin elektriksel bir olay olduğunu kanıtladı. Bu çalışmaların devamında paratoneri icat etti. Küçüklüğünden beri öğrenmeye, okumaya olan merakı hayatı boyunca onu başarıdan başarıya taşıdı. Çalışkanlığı, dili kullanmadaki becerisi ve çok yönlülüğü onu her bulunduğu ortamda dikkat çeken bir kişilik yaptı. 1736 Philadelphia meclis katibi oldu ve siyasete atıldı. Yani nasıl atılmış arkadaşlar? 1706'da doğdu. 36'da olduğuna göre tam 30 yaşında meclis katibi olup siyasete atılmış. 1750'de Pensilvanya Meclisi'ne seçildi ve bir süre sonra Posta Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Yani 44 yaşında. 1776'da Thomas Jefferson ve John Adams ile birlikte bağımsızlık bildirgesini hazırladı. Köleliğe karşıydı ve bir siyasetçi olarak ortak savunma için kolonilerin birlik haline gelmesini öneren ilk kişi olmuştu. Yalnız birazdan okuyunca anlayacaksınız. Bu birlik kırmızı yelekli Amerikalılara karşı İngilizlere karşı değil arkadaşlar. Şeye karşı. Normal koloniler birlik olsun, Kızılderililere karşı bir birlik. Ama sonrasında Amerikalılara olan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o birleşiğin kökeni de bu birlikten geliyor aslında. İlk kolonilerin ayrı ayrı her biri devlet olan, eyalet olan kolonilerin Kızılderililere karşı savunmasıyla ilgili. Son yıllarını ciddi sağlık sorunuyla geçiren Franklin 17 Nisan 1790'da 84 yaşında hayatını kaybetti.
Burada anlattığı işte matbaacılık, siyasete atılma, işte junto kulübü. Hani zaten biyografi şöyle arkadaşlar. Benim biyografiyle ilgili sevdiğim ve sevmediğim, hani hoşuma giden, beni aydınlatan bir noktası şu oldu. Biz şimdi hiç koloni kuran bir millet olmadık. Ne demek istiyorum? Şu. Biz her yeri gezdik. Yani Orta Asya'dan çıktık. Dünyanın her yerinde yayıldık. Her kıtada bir Türk İmparatorluğu muhakkak oldu. Avrupa'ya gidersen Atilla'da bir imparatorluk kurmuştur. Zaten Asya, Anadolu ya da aşağıda Pers tarafı, işte İran tarafı, hatta ve hatta eğer Barbaros Hayrettin Paşa'yı da bir hanedan şeyi sayarsan Cezayir, Libya, yani buralar aşağı yukarı her yerde bir Türk etkisi oldu. Ama biz gittiğimiz yerlerde boş arazilerle ya da çok az nüfusla karşılaşmadık arkadaşlar. Gittiğimiz her yer muhakkak bizden önce iskan edilmiş, yerleşilmiş, iyi kötü bir dili, kültürü ve dünya ile entegre bir ekonomik alışverişi olan yerlerdi. Nasıl yani? Anadolu'ya geldik. Tamam, Anadolu'da bizden önce Rum diyarıydı. Bizden neredeyse 500, biz geldiğimizde neredeyse Roma'nın oradaki 500. yılıydı falan. Yani bayağı orada 500 yıllık bir devlet vardı, bir eyalet vardı aslında. İnsanlar vardı, kültür vardı gibi. Ya da aşağı tarafa Mısır'a ya da Avrupa'ya gittiğimizde bile ilk gittiğimiz yer Atilla ile beraber falan Avrupa'dır. Tabi milat zamanları. Ama ona rağmen gittiğimiz yerde hala bir Roma vardı yani. Hani bir devlet vardı. Bu kitapta uzatmadan söyleyeyim ne hoşuma gitti. Boş bir araziye, hani Kızılderililer oradaydı doğru ama nüfus yoğunluğu açısından, yani kilometre kareye düşen insan bakımından ve ekonomik çeşitlilik bakımından. Yani oraya gidildiğinde Kızılderililer hala kendilerince bir kültürleri muhakkak vardı. Çünkü kültürle medeniyet farkını okumak isteyen arkadaşlara şeyi tavsiye edelim. Ziya Gökalp'i. Yani kültür başka şey, medeniyet başka şey. Hani kültür, her aşağı yukarı toplumun kendince bir kültürü vardır ama medeniyet belli sosyal paylaşım sistemleri gerektirir. Ne demek istiyorum? Yani bir ekonomik, bir ticaret ilişkisi, bir ticaret hukuku gerektirir. Bir sözleşme hukuku gerektirir. Farklı farklı mesleklerin, sınıfların kendi arasındaki iletişimi gerektirir ve hepsinden önemlisi bu toplumla başka bir yerdeki toplum arasındaki iletişimi, uzlaşıyı, çatışmayı, bir şeyi gerektirir. Yani kültürden bir adım daha ötesinde bir medeniyet olacaksan böyle bir şey lazım. Haliyle Avrupalılar Amerika kıtasını ilk gittiklerinde ve orayı iskan etmeye başladıklarında karşılarında sadece belli bir Kızılderili kültürü vardı. Ve çok çok iptidaiydi. Neredeyse avcı toplayıcılıktan daha yeni sürülere gelmiş. Yani ekim bile neredeyse çok yok. Tarım falan yok yani. Hani ki iktisatçılar bilir, tarım devrimi. Hani her insana göre, her bilime göre devrimler başkadır. İşte siyaset bilimcileri Fransız devrimini devrim alır. İşte tarihçiler Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethini devrim alır. Hep çağlara bölerler ya. İktisatçılar için iki tane devrim vardır. Onlar benim ne demek istediğimi bilecekler. Biri tarım devrimidir arkadaşlar. Milattan önce kaç bin yıl önce. İlk defa avcı toplayıcılıktan tarıma geçildiğinde, ekmeye başladığında tarım devrimidir. İkincisi de sanayi devrimidir. İktisatçılar için iki devrim vardır. Çünkü olaya ekonomik yönden yaklaşırsan ekonomik ilişkileri değiştiren iki temel unsur budur gibi. Şimdi haliyle daha Kızılderililere gittiklerinde adamlar daha bırak sanayi falan, daha tarım devrimini yapmamışlar. Yani adamın haliyle çok çok cüzi bir yerleşim var. Avrupalıların gidip de orada garibanları kesip doğraması doğru muydu? Asla değil. Yani o dünya tarihinin, insanlık tarihinin 100 karalarından biridir bu. İşte Avustralya'da aborjinlere yapılan, Amerika'da Kızılderililere yapılan, Güney Amerika'da Mayalara yapılan, yani insanlık tarihinin 100 karası olaylar bunlar arkadaşlar. Ama ben olaya somut bir gerçeklik olarak bakmaya çalışıyorum. Kuzey Amerika'da Amerikalılar keşfettiğinde iskan edilmiş değildi. Kişi başına düşen, kilometre başına düşen insan sayısı çok çok azmış. Haliyle oraya giden Avrupalılar sıfırdan bir yerleşim, sıfırdan bir kültür kuruyor ya. Ben bu kitapta mesela biraz onu sezdim. Benjamin'in hatıralarından. Bu kitaptaki öğrendiğim yer, bana bunu sezdirmesi açısından hoşuma giden nokta bu oldu. Nedir o? İlk defa bir yere gidiyorsun. Şimdi Amerika diyorsun. Bugünkü Amerika'yı anlamak için gerçekten bu kültürün kökenlerine, felsefeciler bilecektir bu sefer de. Yapı söküm dediğimiz olay var arkadaşlar. Bir olguyu böyle en ince liflerine kadar ayırıp oradan başlayıp inceleyip bütüne gelme meselesi. Haliyle bunu, olayı bir yapı sökümü, Amerika'nın bugünkü davranışlarını bir yapı söküme tabi tutunca gerçekten Amerikalı olmanın
verdiği paranın hesabını sorma. Onların demokrasi anlayışı bizdeki gibi daha sosyal ya da Kuzey Avrupa'daki gibi sosyal demokrasiden ziyade hesap sorma şeyidir arkadaşlar. Ben onu anladım ve sebebini anladım. Çünkü sıfırdan bir yere iskan ettiğinizde orada devlet yok, vatandaş yok, şey yok. Sadece insanlar var. Sadece insanların kurduğu basit birlikler var ve bu birlikler kendi aralarında birbirlerine yaklaşarak bir şeyleri üretip orayı iskan etmek zorundalar. Benjamin'in de yaptığı özellikle bu şeyde öz yaşam öyküsünde, otobiyografide onu çok sezdim ve bana bir şeyler kattığını düşündüğüm için onun noktasını çok sevdim. Beğenmediğim nokta şu: ben açıkçası ne bileyim, haliyle bu adam Amerika'nın kurucu babası yani. Hani bunu okuyunca şeyi bekledim ben. Amerika'nın kuruluş hikayesini, ne bileyim, George Washington orada savaşıyor, Adams bir şey diyor, generalle öbür adam birbirlerini düelloya davet edip öldürdüydü bu salaklar. Orada iki üst düzey yönetici. Öyle şeyleri bekledim. Açıkçası hiçbiri yoktu. Sadece Benjamin'in basit şuraya kadar işte hani Philadelphia Meclis Katibi oldu, üyesi oldu, o kadar. Hani Thomas Jefferson'la John Adams ile birlikte bağımsızlık bildirisine falan bile gelmemiş. Haliyle biraz o noktası hoşuma gitmedi. Ama genel olarak okuduğum için memnun olduğum bir kitap. Daha fazla gevezelik yapmadan sizlere alıntılarıma başlayayım arkadaşlar. Öz yaşam öyküsüne giriş. Yazan Frank Woodward Pine. 1916 yılında yazıyor arkadaşlar bunu. Neden bunca heves diye not almış. Biz Amerikalılar bize hayattaki başarılarının sırrını anlatacağını söyleyen her yazıyı hevesle yalayıp yutarız. Yine de işlerinde sıklıkla ezbere bildiğimiz ama hiç uygulamadığımız basma kalıp ifadeler ile reçeteleri görünce hayal kırıklığına uğrarız. Evet, Amerikalılar böyle köşeyi dönmeye meraklı olduğu için hayatta başarıyla ilgili bir şey olunca hemen, bugün bile dikkat ederseniz Amerika'da en çok satan böyle top seller'lar nedir? Top seller'lar böyle işte başarının sırrını veren borsa manipülatörleri falan ya da böyle başarılı olmuş insanların hayat hikayeleri hala çok satıyor orada. Ondan dem vuruyor. Demek ki eskiden beri öyleymiş. Roma rakamıyla 13 sayfa numarası. Franklin'in öz yaşam IQ'sunun başarı için çokça klişeleşmiş formüller vermek yerine olağanüstü akıl ve nitelikte, etten kemikten bir adamın tıpkı bilge ve güçlü bir arkadaşın yapacağı gibi günlük yürüyüşler ve konuşmalarla kendi güçlerimizi aşmada bize yoldaşlık ettiğini görüyoruz. Burada öz yaşam öyküsünü, yani bu kitabın öyle sihirli formüllerden ziyade çok basit formüllerle insanların hayatını düzene soktuğunu ve bu ufak şeylerin asıl büyük başarıya götürdüğünü bahsediyor arkadaşlar. Ona alıntı yapmış. Sayfa Roma rakamıyla 14. Franklin kendisinin de söylediği gibi yaşam öyküsünü gelecek nesillerin yararına anlattığı, kendisinin belirsizlik ve yoksulluktan itibar ve servete yükselişini ilişkilendirerek onlara yardım etmek istedi. Gene bir başarı öyküsü, gençler sever. Bu büyüleyici öyküyü okuyan bir genç Franklin'in de ilk yıllarında kendisiyle aynı gündelik tutku ve zorluklarla boğuştuğunu görünce şaşkına dönüyor ve kendi eksikliklerinin farkına varıp amacına ulaşamamanın yarattığı cesaretsizlik hissinden kurtuluyor. Olabilir. Ben hissetmedim ama olabilir. 1900'ler için hala geçerliydi bu sebep. Onu da hemen bir cümle söyleyeyim. 1900'lerde yazılıyor ya bu ön söz. O zamanlar hala çalıştığının karşılığını alabiliyordun. Yani Benjamin Franklin çok çalışmış. Disiplinli bir hayat da sezdim. Hatta bu kitabı okuduktan sonra okuduk. Yani Benjamin dedim, Allah Allah, belki de Amerika'nın kurucu babalar arasındaki herhalde tek böyle ahlaki yönden düzgün adam dedim. Kanalın yönetmeni sevgili eşim biraz araştırma yaparken gördü ki abinin böyle kadınlarla ilgili böyle enteresan da görüşleri varmış. Aslında biraz hoppa da gönüllüymüş. Hiç burada aslında tam hanımcı gibi anlatırken kendini, bazı sözlerini ve yazılarını eşim söyleyince kanalımızın yönetmeni, şaşırdım. Yani belki öyleydi, belki böyleydi, bilmiyorum ama yazdıklarını, sadece bu kitabı baz alırsak, söylemini baz alırsak, ben yine de Amerika'nın kurucuları arasındaki en ahlaklı adam olduğunu düşünüyorum. Ve bu ahlak içinde çalışma disiplini de var. Haliyle Benjamin'in ya da bu ön sözün yazıldığı 1900'lere kadar hala İster okumuş ol, ister çok büyük eğitimin olmasın, elinle çalış, hala çalıştığın kadar getiri alabiliyordun arkadaşlar. O yüzden dolayı burada diyor ya, hani gençlere ne diyor? Görünce şaşkına dönüyor ve kendi eksikliklerinin farkına varıp amacına ulaşmanın yarattığı cesaretsizlik hissinden kurtuluyor. Hani gençlerin de çalışarak yükselebileceğini anlatıyor ya, ben bugün katılamadım çünkü bugün artık bugünün dünyasında çok çalışarak bir yerlere gelmek bu zamanlardaki gibi anlaşılmıyor. Başka bir şey o. Onu farkına vararak okumak lazım.
Devam ediyorum. O sayfa Roma rakamıyla 14. Amerika olgusunun İngiltere ile Fransa'da net ve güçlü şekilde sunulmasını Franklin'in ikna edici akılcılığına ve keskin hicvine borçluyuz. Onun kişiliği ve diplomasisinin yanında incelikli tavrı ile elde ettiği yabancı müttefikler ve fonlara minnettarız. Çünkü bunlar olmasaydı Washington'un çabaları başarıya ulaşamazdı. Franklin izlediği düsturlar eşsiz bir fırsatlar ülkesinde insanın elde edebileceği sonuçları gösteren harika bir örnektir. Köşesine şey yazmışım arkadaşlar. Amerikan rüyası demişim. Burada da Franklin'in demin okuduğum alıntıda da işte diğer dış ilişkilerde çok etkiliydi. Fon buluyordu, para buluyordu. O parayla George Washington generallik yapıp da Amerika'yı kurabildi diyor. Yani aslında Amerika'nın kuruluşundaki askeri ve önde olan adam George Washington'sa bunun arkasındaki diplomatik zeka Franklin'dir diyor. Benjamin Franklin'dir diyor. Ve şurada Amerikan rüyası kısmını okuyunca fırsatlar ülkesi falan aklıma şey geldi. Onu da tavsiye vereyim. Daha yeni kaybettiğimiz dünya çapındaki birkaç yazarımızdan biri. Alev Alatlı. Toprağı bol olsun. Birçok görüşüne katılmamakla birlikte severek okuduğum, mutlaka dinlenilmesini ve söylediklerinden feyz alınmasını düşündüğüm bir yazardı. Dediğim gibi katılmadığım birçok yeri olabilir ama genel olarak okuyunca her kitapta diyorum ya, mesela bir kitapta 300 sayfada 2 tane bana ilham eden bir fikir varsa hoşuma gidiyordu. Alev Hoca'nın kitaplarında o sayı 2 değildi, 5-6 idi. O yüzden dolayı okurdum yani. Katılmasam bile okurdum. Onun neydi? Hollywood'u kapattığım gündü galiba. Bir kitabı vardı. Turkuaz kitaptan çıkıyor artık. Birçok yayın evi değiştirdi ama galiba en son Turkuaz kitaptan çıkıyordu. Kaan'ın kitabıydı. Hollywood'un gerçek yüzü müydü? Hollywood'u kapattığım gün müydü? Neydi? Öyle bir kitaptı. Onu okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Amerikan kültürünü içeriden bu kadar anlatan başka bir kitap bulamazsınız. Öz Yaşam Öyküsünün Hikayesi 2. bölüme geçiyoruz. Gene yazan Frank Woodward Pine 1916 yılında yazmış. Roma rakamıyla sayfa 19. Öz Yaşam Öyküsü Franklin'in en uzun eseridir ve ona rağmen sadece bir kesit sayılır. Oğlu William Franklin'e yazdığı ilk kısım yayınlanma niyetiyle hazırlanmıştı ve bu sebeple yazı yayımlanacak gözüyle 1930 ve sonrasını anlattığı ikinci kısma göre daha gayri resmidir ve anlatısı daha kişiseldir. Taslakta çok az düzeltme yapıldığı aşikardır. Açıkçası ifade o kadar samimi ve doğaldır ki torunu William Temple Franklin eseri düzenlerken bazı cümleleri değiştirmek zorunda kalmıştır. Çünkü onları kaba ve müstehcen bulmuştur. Franklin hayat hikayesini 1771 yılında Güney İngiltere'deki Twyford, Hampshire'da yaşayan arkadaşı Piskopos Shell Perry'e yaptığı ziyaret sırasında başladı diyor. Sayfa 20 Roma rakamıyla alıntı. Öz Yaşam Öyküsü'nün ilk baskısı 1791'de Paris'te Fransızca olarak yapıldı. Beceriksiz ve öznesice çevrilmişti. Hem kusurlu hem noksandı. Çevirmenin yazıyı nereden aldığı bilinmiyor diye dipnot düşmüş. Hikayesini anlatıyor. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Hani en son kitabı torununun, Franklin'in torununun yazdığını söylüyor. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Bölüm 1. Dedelerim ve Boston'daki ilk gençlik yıllarım. Twyford Aziz Asaf'ın Piskopos'unda 1771. Buraya bir dipnot. Güney İngiltere'de Hampshire yakınlarında küçük bir köy. Orada yazmaya başladı diyor. Bir mektup şeklinde başlamış galiba. Sevgili oğlum diye hitap ediyor ve başlıyor arkadaşlar. Falan falan. Sayfa 27'den bir alıntı. Amcalarımdan birinin aile hikayelerini toplamak konusunda benimle aynı meraka sahipti. Bir gün elime tutuşturduğu notlar bana dedelerimizle ilgili bir takım detaylar verdi. Bu notlardan ailemizin 300 yıl boyunca aynı köyde Northampshire'da Acton'da yaşadığını ve daha fazlasını onun da bilmediğini, belki de krallığın her yanında insanlar kendilerine soyadı alırken onlar da bir zamanlar toprak ağasının adı olan Franklin soyadını almışlardı. Öğrendim. Yaklaşık 120 dönümlük bir arazide onun zamanına kadar devam etmiş aile mesleği demircilikle geçinmişler. Bu da babadan ailenin en büyük oğluna geçen ve babamla onun da büyük oğulları için sürdürdüğü bir gelenek olmuş. Bunun köşesine şey demişim arkadaşlar. Soyadı almanın önemi, kültürel sermaye demişim. Yani adam, dikkat ettiyseniz, öyle çok büyük bir soydan gelmemesine rağmen soyadı ve kayıt sistemi sayesinde 300 yıla kadar atalarını takip edebilmiş. Ve bu basit bir takip olmamış arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz daima ailenin en büyük oğlu bir işi devam ettiriyor ve bu kapitalist sermayede de çok vurgulanan sermaye yığışımını sağlıyor.
daha bizim gibi geçmişiyle çok doğrudan, geçmiş derken biz hamaseti severiz. Şuradan geldik, buraya gittik, devlet tarihiyle övünürüz ama kişisel aile tarihimizi yani çoğumuz bilmiyoruz mesela. Ya da böyle çok efsanevi, sözden söze bilenler varsa biliyordur. Ama kayıtlı bir geçmişimiz yok. Ama adama bakarsan o zamandan bile var. Şu anda demek ki Benjamin'in sülalesi bugün de kendini takip edebiliyordur. Önemli olan bu, işte dediğim gibi soyadı olur. Ne bileyim, okuma yazma geleneği olur, kayıt tutmak olur. Bunlar arkadaşlar sadece basit aile kültürü olarak değil, toplumun gelişmişliği açısından da önemli galiba. Sayfa 30'dan bir alıntı. Mütevazı ailemiz reformun başını çekenlerden oldu ve Kraliçe Mary'nin hükümdarlığı boyunca zaman zaman Papa'ya karşı oldukları için başları derde girmiş olsa da protestanlıklarını sürdürdüler. Bir İngilizce İncil edinmişlerdi ve onu saklayıp güvende tutmak için açık şekilde bir taburenin altını bantlarla tutuşturmuşlardı. Büyük babam İncil'i ailesini okumak için sehpayı ters çevirip dizlerinin üzerine koyup sayfaları çevirir. Sonra da tekrar bantlarmış. Çocuklardan biri kilise mahkemesinin memurlarından olan bir mübaşir gelirse uyarmak için kapıda beklermiş. Uyardığında tabure hemen düz çevrilip ayaklarının üzerine konulmuş ve böylece İncil yine saklanıyormuş. Vay be. Yani dönem kötü dönemmiş arkadaşlar. Reform dediği şey arkadaşlar, İngiltere'de Katoliklerle Protestanların savaştığı, en son günümüzde artık Protestanların savaşı kazandığı ve İngiliz hanedan reisinin, kadın ya da erkek, yani kraliçe ya da kral, Protestan kilisesinin başı olduğu, İngiliz Anglikan Protestan kilisesinin başı olduğu sisteme evrildi. Aslında orası da Katolisizmin etkisi altındaydı. Bu reform dediği o. Hani o çatışmaları anlatıyor. Benjamin'in ailesi şey tarafındaymış, Protestan tarafındaymış. Sayfa 30'dan bir alıntı. Köşesine göç, din temelli demişim. Babam Josiah erken yaşta evlenmiş ve eşiyle 3 çocuğunu yanına alıp 1682 yılında New England'a gelmiş. Gizli cemaat toplantıları kanunen yasak olduğu ve sıklıkla rahatsız edildikleri için tanıdığı bazı önemli kişileri ülkeyi terk etmeye teşvik etmiş ve onlarla birlikte dinlerini özgürce yaşamayı umdukları uzak diyarlara gitmiş. Orada ilk eşinden 4, ikinci eşinden de 10 çocukta toplam 17 çocuğun babası olmuş diye anlatıyor. Yani ailesi göç etmiş. Din sebepli biraz da göç etmiş İngiltere'de. New England'a gitmiş. Bayağı da kalabalıkmış. Benjamin babasının ikinci evliliğinden. Eğitim, iş ve babası köşelerine öyle not almışım arkadaşlar. 32, 33 ve sayfa 34'ten alıntılar okuyacağım. Ağabeylerim farklı iş kollarında çıraklık yapıyorlardı. Ben ise babamın oğullarının 10'uncusu olarak beni kilise hizmetine adamak istemesi sebebiyle 8 yaşımda ilkokula başladım. Okumayı çok erken öğrenmem. Çok erken olmalı ki okuyamadığım bir zamanı anımsamıyorum. Sebebiyle ve bütün arkadaşlarının kesinlikle iyi bir bilim insanı olacağım yönünde görüşleri ona buna teşvik etmişti. İlkokula devam ettim ama henüz bir yıl dolmadan sınıf birincisi olup bir sonraki sınıfa geçirildim. Aynı yıl bitmeden de artık 3. sınıf olmuştum. Adam bir senede 3 sınıf atlamış arkadaşlar. Zeki olduğu belli. 23 ile 24'ten bir alıntı devam ediyorum. 10 yaşına gelince babamın don yağından mum ve sabun imalathanesinde işlerine yardım etmek üzere eve getirildim. Buradaki don yağı dediği şey arkadaşlar, burada dipnotta vardı da bir yerde, neyse. Mum yağı arkadaşlar, o mumu kesiyor ya donmuş şekilde. Mumculuk yani. Don yağı dediği o mum, etrafındaki beyaz mum. O yağ. 33'ten alıntı. Bu vesileyle mumlar için fitil kesmek, daldırma kalıbı ile döküm mumlarının kalıplarını doldurmak, dükkanı çekip çevirmek, ayak işlerine bakmak ve benzeri işler yaptım. İlk işi mumculuk. Babası kimdir? 33-34'ten alıntılar. Bana kalırsa babam ve onun karakteri hakkında da bir şeyler bilmek istersin. İstersin diye hitap ettiği, dikkat edersen arkadaşlar, sevgili oğlum diye. Bu şu ana kadar okuduğumuz yerler adamın İngiltere'den oğluna yazdığı bir mektup aslında. Hatıratın 1. bölümü bu. O yüzden dolayı istersin diye hitap etti kendi oğlu. Mükemmel bir vücut yapısına sahipti. Orta boyluydu ama sağlam ve çok güçlüydü. Zekiydi. Çok güzel resim yapardı. Müzikte de biraz yetenekliydi. Tertemiz, hoş bir sesi vardı. O yüzden de bazı akşamlar işten sonra kemanıyla ilahiler çalıp söylerdi ve onu dinlemek harika olurdu. Baba figürü diye not almışım arkadaşlar köşesine, sayfa 34. Bir de onda mekanik dehası vardı ve zaman zaman diğer esnafların aletlerini de beceriyle kullandığı oluyordu. Ama asıl mükemmelliği hem şahsi hem de kamu işlerine dair ileriye dönük konularda kuvvetli bir anlayışa ve sağlam bir yargıya sahip olmasıydı.
Kasabanın veya ait olduğu kilisenin meselelerinde kendisine danışan ve yargılarına, tavsiyelerine büyük saygı duyan tanınmış kişiler tarafından sık sık ziyaret edildiğini çok iyi hatırlıyorum. Herhangi bir zorluk ortaya çıktığında şahsi konularda da ilgili ona danışan kişiler olurdu ve sık sık iki taraf arasında hakem olarak seçilirdi. Baba figürü dememin sebebi buymuş demek ki. Adam babasından görmüş bazı şeyler arkadaşlar. O belli yani. Çok etkisi olmuş. 12 yaşında iş demişim köşe notuna, sayfa 36. Konuya dönecek olursak 2 yıl daha babamın yanında çalışmaya devam ettim. Yani 12 yaşına gelmiştim. Artık ve işte yetiştikten sonra babamın yanında ayrılan ağabeyim John evlenip kendine Rhode Island'da bir hayat kurunca iş yerini idare etmek ve don yağı mumu imalatçısı olmak da bana kaldı. Bölüm 2. Matbaacı olarak hayata atılışım başlığı altında sayfa 37'den alıntı. Kitaplara olan bu düşkünlüğüm sebebiyle babam beni matbaacı yapmaya karar verdi. Ancak aynı meslekte zaten bir oğlu vardı. 1717'de ağabeyim James işini Boston'da kurmak üzere pres ve harflerini alıp İngiltere'den döndü. Bu işi babamınkinden daha çok sevdim ama hala içimde denize karşı bir özlem vardı. Babam bu merakımı zaten bildiği sonuçlarını yeniden yaşamamak adına beni ağabeyim yanında tutmak için sabırsızlanıyordu. Benjamin mumculuk yapıyor babasının yanında ama çok mutlu değil. Özellikle denizciliğe çok meraklı. Babası da daha önce galiba böyle bir oğlunu kaybetmiş denize doğru. Hani kaybetmiş değil mi? Kaptırmış. Meraklı bir oğlu gitmiş bir daha gelmemiş gibi bir şey olmuş. Haliyle Benjamin'i de kaybetmek istemiyor. Benjamin de abisinin yaptığı matbaacılık işine merak salınca onun yanına verecek galiba. Devam ediyoruz. Sayfa 38. Kitap diye köşesine not düşmüşüm. Bir süre sonra iyi bir tüccar olan, sıklıkla matbaamıza gelen ve muazzam bir kitap koleksiyona sahip Bay Matthew Adams beni fark etti ve kütüphanesine davet edip istediğim kitapları nazikçe bana ödünç verdi. Matbaada abisinin yanında çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Çıraklık. Orada da hala kitapçılar geliyor gidiyor falan. Böyle iyi insanlarla tanışmaya başlıyor. Falan filan sayfaları geçiyorum, gereksiz yerleri. Sayfa 42'den dil çalışmaları ve önemi demişim köşesine arkadaşlar. 42. sayfa. Dilimi geliştirmek niyetindeyken elime bir İngilizce dil bilgisi kitabı, sanırım Greenwood'undu, geçti ve kitabın sonunda retorik ve mantık sanatlarından 2 küçük eskiz vardı. Mantık eskizi Sokratik metotta bir anlaşmazlık örneğiyle bitiyordu. Kısa süre sonra aynı metodun birçok örneğinin yer aldığı Xenofon'un Sokrates'ten anılarını satın aldım. Bu kitaptan büyülendim. Onu iyice özümsedim. Sert zıtlıkları ve pozitif yargılamaları bırakıp yerine mütevazi bir sorgulayıcı ve şüpheci oldum. Yine aynı dönemde Shaftonbury ve Collins okuyunca dini öğretilerimizin birçok noktasına tam bir şüpheci oldum. Bu yöntemi kendim için en güvenli, kendilerine karşı kullandıklarım içse oldukça küçük düşürücü bir yöntem olarak benimsedim. Dolayısıyla çok sevdim, sürekli uyguladım ve üstün bilgiye sahip insanları bile hünerli ve ustaca, sonuçlarını kestiremeyecekleri şekilde ve içinden çıkamayacakları zorluklara sürükleyecek alt etmeye başladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Sokratik yöntemi benimseyince bahsettiği kitapları ben biliyorum. Hem Sokrates'in anılarını, Xenofon'unu okumuştum. Hem de Sokratik metodu az çok çözmüştüm. Hani aslında gördüğünüz gibi olayda bir kibir tarafı var. Çünkü çok lafı uzatmayayım ya. Birkaç gün önce ya da dün paylaştığım bir boş konuşanların büyük üstadı Sokrates diye bir video paylaştım. Lakes ve Laisis. Orada yeterince Sokratik yöntemi eleştirdim zaten. Hani aşağı yukarı aynı şeyi şimdi de gördüm. Mesela ben bu bölümü okuduğumu unutmuştum. Yani gördüğünüz gibi adam Sokratik metodun o sürekli soru sorup mantıksız mugalatalarla bilen insanları bile cahil göstermeyi hani bir kibir, bir üstünlük şeyi olarak görmüş. Ama şöyle bir durum var. Amerika'da zaten demokrasi demagogların elinde bu hale gelmiştir. Gene o bahsettiğim videoda söylediğim gibi sofistler de Sokratik yöntemin başka şeklini kullanıp insanları böyle ağız kalabalığıyla, laf ebeliğiyle insanları yenip kazanmak, o kazanma hırsı, insanları laf ebeliğiyle alt etmek, hani asıl amaç ya. Demokrasi de biraz o gibi anlaşılıyormuş o dönem. Aslında Amerika'daki demokrasi de demek ki öyle anlaşılıyormuş. Ama bundan vazgeçecek. İletişim psikolojisi diye aynı sayfa 42'den bir alıntı okuyorum. Sonra, bu da benim gibi belli bir yaşa gelince demek ki, çünkü o dediğim Sokrates videosunda ben de aynısını söyledim. Zamanında ben bu adamı çok seviyordum.
Allah Allah niye böyle oldu? Bugün artık bir uzaklaştığımı hissediyorum dedim. Demek ki belli yaşlarda belli yakınlık hissettiğimiz felsefi akımlar, düşünceler var arkadaşlar. Bununla ilgili de bir ara konuşalım. Bence önemli bir husus. Sonra sadece kendimi mütevazi şekilde ifade etme alışkanlığımı koruyup bu yöntemi yavaş yavaş bıraktım. Tartışmalı olabilecek herhangi bir şeyi öne sürdüğümde kesinlikle şüphesiz ki ya da fikre olumlu bir hava katan benzer hiçbir lafı kullanmadım. Bu Sokratik yöntemde, Sokrates'in diyaloglarında hep böyle geçer arkadaşlar. Sokrates bir şey söyler, karşısındaki hep şey der. Kesinlikle Sokrates, şüphesiz ki Sokrates, tabii ki Sokrates, sana katılıyoruz Sokrates falan. Aşağı yukarı o yöntemden geliyor. Şimdi diyor kullanmadım. Daha ziyade bunu şöyle algılıyorum ya da anlıyorum. Bana öyle geliyor ki ya da bu ve benzeri nedenlerden ötürü öyle düşünmeliyim. Öyle olduğunu tahayyül ediyorum. Yanılmıyorsam öyle gibi laflar seçtim kendime. Konuşmanın başlıca amaçları bilgilendirmek ya da bilgilendirilmek, memnun ya da ikna etmek olduğu için keşke iyi niyetli ve makul insanlar tartışma hoşnutsuz bir yöne savrulduğunda safsata yaparak konuşmanın amacını saptırıp üste çıkmaya çalışmak, zeka ve bilgi gösterişinde bulunmak yerine en azından konuşmadan zevk almaya baksalar. Abinin vazgeçmesinin bir sebebi de bu Sokratik yöntemde. Gene okuyanlar bilecektir. Hiçbir diyalog sonuca varmıyor arkadaşlar. Aşk üzerine, dostluk üzerine, sevgi üzerine, siyaset üzerine, ne üzerine olursa olsun Sokratik bir metotta, özellikle Platon'un kitaplarında, diyaloglarda sonuç hiçbir yere varmaz. Hep bir şey demeden ayrılırlar. Ve bunu da o videoda gene demiştim. Hani bir zenginlik olarak. Biz sadece düşündürmekle mükellefiz. Asıl bilgi senin içinde. Sen bunu kendin çıkaracaksın. Bak ne güzel sorguladık. Zihin jimnastiği yaptığa bağlıyorlar ama gördüğünüz gibi burada bu olay normal insanların elinde kötü yöntemlerle kullanılıyor. Sofistlerden bugüne demagogların elinde, demokrasiyi kullananların elinde etkili bir silah oluyor. Ve Benjamin bundan vazgeçip daha böyle önemli olanın böyle mugalata yapmak değil, üste çıkmak değil, bilgilenmek olduğunu, gerçek tartışma kültürünün o olduğunu hissetmiş ve artık o yöne dönmüş. Sayfa 44'ten bir alıntı. İlk gazete yazıları diye köşesine not düşmüşüm. Ağabeyim 1720 ya da 1721 yılında bir gazete basmaya başladı. Güzel. Arkadaşlar arasında bu gazete için küçük yazılar yazıp bundan keyif alan, itibar kazanan ve daha çok talep gören zeki adamlar vardı ve bu adamlar sıklıkla bizi ziyarete gelirdi. İsimsiz bir yazı yazıp kendimi gizlemeye karar verdim ve bir gece o yazıyı matbaanın kapısının altından içeri attım. Yazıyı sabah buldular ve yazar arkadaşları her zamanki gibi matbaaya geldiklerinde bunun üzerine konuştular. Okudular, üzerine yorum yaptıklarını duydum ve onlardan onay aldığını duyunca müthiş bir keyif aldım. Gizli bir yazı yazıyor. Arkadaşları şimdi abisi matbaada gazete çıkarıyor. Orada yazı yazan böyle bilmiş abisinin arkadaşları var. Benjamin de yazmak istiyor ama hani daha yaşı küçük, biraz daha muhafazakar bir toplum. Onlara dahil olamıyor. O yüzden gizli böyle yazı yazıp şeyin altından atıyor, matbaanın altından atıyor isimsiz. Sabah tartışılınca yazı beğenilmiş. Sayfa 45'ten alıntı. Yazan kişinin kim olduğuna dair farklı tahminlerde bulundular ama hiçbiri aralarındakilerden başka birinin adını vermedi. Şimdi düşünüyorum da ya ben muhakemelerimde fazlasıyla isabetliydim ya da onlar benim o zamanlar düşündüğüm kadar iyi değillerdi. Büyük ihtimal iyi değillerdi Benjamin abi. Bence öyle. Abi kardeş tartışması diye bir not almışım arkadaşlar. Sayfa 45'ten bir alıntı. Ağabeyimin eşi dostu tarafından biraz daha ciddiye alınmaya başladığımda bu ağabeyimin hiç hoşuna gitmedi. Ve bu durum bana yaptıklarımın çok beyhude olduğunu hissettirdi. Belki de haklıydı. Ağabeyim olsa da kendisini benim ustam, benim de onun çırağı olarak görüyordu. Ve buna göre diğerlerinden aldığı hizmetin aynısını benden de bekliyordu. Ben ise onun kardeşi olarak bana müsamaha göstermek yerine beni fazlaca hor gördüğünü düşünüyordum. Fakat ağabeyim hırslıydı ve beni sık sık dövüyordu. Ben de bunu kötü bir çırak olmama yorup sürekli bunu telafi etmek için bir şans daha istiyordum. Sonunda bu şans çok beklenmedik bir şekilde geldi. Yani o demin videonun başında bahsettiğim, çok izlendi dediğim bir videomuz vardı ya arkadaşlar. Bu Rockefeller'ın öz yaşamı, hayat hikayesi. Hani onun da hatıratları. Orada da Rockefeller yanlış hatırlamıyorsam anası dövüyordu. Ya garip bir şekilde bu Amerika'nın kurucu zamanları ya da büyümeye, zirveye oynadığı zamanki bütün adamlar böyle bir ağır dayak semptomu var galiba. Ve dayak yemesi değil. Şuradaki cümle benim çok ilgimi çekti. Ben ise onun kardeşi olarak bana, pardon o değil, şu.
kötü bir çırak olmama yorup, yani beni sık sık dövüyordu. Ben de bunu kötü bir çırak olmama yorup sürekli bunu telafi etmek için bir şans daha istiyorum. Yani hem dayak yiyor hem de suçlu kendi. Tam böyle özbenliğin yıkılışı yani. Hani kendini bir üst otoriteye sevdirme, onay alma hırsı. Bugün de galiba aramızda varsa eğer bir psikolog, bu işlerde uzman arkadaş, belki yorumlarda belirtir ama kendi naçizane bildiğim kadar söylüyorum. Özellikle babalarından çok şiddet gören çocukların babalarına, kendilerine böyle çok beğendirme, onların gözüne girmek için yapamayacağı şey yok. Daha çok hırslanıyorlar ve belki bu eğer düzgün kanalize edilirse iş disiplinine, çalışkanlığına ama daima bir otoritenin onayına ihtiyaç duyma durumu doğuruyor diye biliyorum ben. Sanki Benjamin'in önündeki hayatta da babasının etkisi bu yönden çoktu. Bir daha önce babasını gördük. Çok disiplinli, mekanik düşünüyor. Sözü geçiyor. Çevresindeki insanlar ona geliyor falan. Onu görüyor, etkileniyor. Bir de abisinden böyle dayak yiyip ona onay alma meselesi, kendini suçlu görmesi, belli ki Benjamin'in bir üst otoriteye itaat meselesi varmış gibi geldi bana. Sayfa 45'ten bir alıntı. Gazetemizdeki şu an anımsamadığım siyasi bir konudaki yazı meclisi sinirlendirmişti. Pensilvanya Meclisi arkadaşlar. Sanırım yazarının kim olduğunu bulamayacağı için meclis sözcüsünün emriyle ağabeyim gözaltına alındı, suçlandı ve 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sayfa 46'da bir yazı ön plana çıkıyor diye not almışım köşesine. Aramızdaki tüm farklılıklara rağmen ağabeyimin hapiste olduğu ve beni derinden üzen bu süreç boyunca gazetenin yönetimini ben devraldım ve cesur davranıp içinde yöneticilerinin sırtını sıvazlayan ağabeyimin nezaketle karşıladığı, başkalarının ise olumsuz bir bakış açısıyla beni iftira ve hicivler yazan genç bir deha olarak görmeye başladığı yazılar çıkardım. O zaman yükselmeye başlamış. Philadelphia'ya gelişim diyor arkadaşlar. Başlık bu, 3. bölüm. Yolculuk. Denize düşkünlüğüm zamanla azaldı. Yoksa şimdilerde tadını çıkarırdım. Eli iş tutan ve çalışkan biri olduğum için Pensilvanya'nın ilk matbaacısı Bay William Bradford'a birlikte çalışmayı teklif ettim. Ama o zamanlar yaşadığı George Kate tartışmasıyla hiç ilgim yoktu. Bana iş veremezdi. Zaten elinde çok az iş vardı ve yeterince yardımcı olmuştu. Ama şöyle dedi. Philadelphia'daki oğlum kısa süre önce sağ kolu Aculia Rose'u kaybetti. Eğer oraya gidersen seni işe alacağına inanıyorum. Philadelphia oraya 100 mil uzaktaydı. Sandığımı ve diğer eşyalarımı bırakıp Embo'ya giden tekneye binip yola çıktım. Tam gurbete giden delikanlı ya. Philadelphia'ya gidiyor. Sayfa 52'den bir alıntı. Pazar sokağı üzerinde 4. sokağa kadar ilerledim. Philadelphia'ya vardı arkadaşlar. Gideceği yere vardı. Müstakbel eşimin babası olan Bay Reid'in kapısından geçiyordum ki o kapıda duruyordu ve beni gördü. Olabilecek en kaba, en saçma karşılamaya imza attığımı düşündüm. Hatta bundan emindim. Sonra döndüm ve yol boyunca rulo ekmeğimi yiyerek Kestane Sokağı'ndan aşağı biraz da Ceviz Sokağı boyunca yürüdüm. Sonunda kendimi yine Market Sokağı limanında, oraya küreklerini çekerek geldiğim kayığın yanında buldum. İlk eşinin karşılaştığı yer diyor arkadaşlar ama hemen eşi olmuyor. Yani sadece ilk orada gördüğünü söylüyor. Sayfa 53'ten bir alıntı. İş matbaa demişim. Andrew Bradford'un matbaasına gittim. Dükkanda daha önce New York'ta tanışmış olduğum yaşlı babasını gördüm. Philadelphia'ya at sırtında benden daha önce gelmişti. Beni oğluyla tanıştırdı. O da beni çok nazik karşılayıp kahvaltı ikram etti. Ama bir yardımcıya ihtiyacı olmadığını söyledi. Kısa süre önce birini aldığını ama şehirde Kramer diye bir matbaa daha olduğunu ve belki onların işe alabileceğini söyledi. Yaşlı beyefendi diğer matbaaya benimle birlikte gelmeyi teklif etti ve oraya gittiğimizde Branford, komşu dedi, sana bizim meslekten bir genç getirdim. Belki birine ihtiyacım vardır. Adam bana birkaç soru sordu. Nasıl çalıştığımı görmek için elime bir kumpas tutuşturdu. Ardından beni kısa zamanda işe alacağını ama o an için bana verebileceği bir iş olmadığını söyledi. Bir iş bulmak için referansla gidiyor ama gittiği yerde iş yok ama yan matbaaya yönlendiriliyor. Yeni arkadaşlar diye not almışım. Sayfa 55'ten bir alıntı.
Zamanla kasabanın gençleri içinde okumaya aşık, akşamları keyifle birlikte geçirdiğim birkaç arkadaşım olmuştu. İşim ve tutumluluğum sayesinde param da vardı. Mutluydum. Boston'da mümkün olduğunca aklımdan çıkarmaya çalışıyordum ve sırlarımı paylaştığım arkadaşım Collins dışında kimsenin nerede olduğunu bilmesini istemediğimden sadece ona mektup yazdım. Aileden biraz saklanıyor delikanlı. 4. bölüm Boston'a ilk ziyaretim. Tekrar bir eve dönüşü ilk ziyareti. Bir gün Kramer'a ve ben pencere kenarında çalışırken valinin yanında iyi giyimli bir beyefendiyle, sonradan Newcastle Albay French olduğunu öğrendim. Birlikte doğrudan bizim eve geldiğini gördüm ve kapıdan seslerini duydum. Vali geliyor, yani valiyle falan arası iyi arkadaşlar artık. Kamu işleri diye not düşmüşüm köşesine. Sayfa 57. Vali ve Albay French ile birlikte 3. sokağın köşesindeki meyhaneye gittim. Mederya içtikten sonra bana iş kurmayı teklif etti. Önüme başarı olasılıklarını serdi ve hem o hem de Albay French, her iki hükümetin de, buradaki her iki hükümet dediği Pennsylvania ve Delaware hükümeti eyaletleri arkadaşlar. Ayrı ayrı hükümetler bunlar. Kamu işlerini yapmak konusunda kendilerinden ilgi ve destek göreceğime dair bana garanti verdiler. Vali arada onunla yemek yemem için bana haber gönderiyordu. Bunu büyük bir onur olduğunu düşünüyordum. O da benimle olabilecek en cana yakın, samimi ve dostane bir üslupla konuşuyordu. 1724 yılı Nisan ayının sonlarında Boston'a gidecek olan küçük bir geminin haberi geldi. Kramer'dan arkadaşlarımı görmeye gitmek için izin istedim. Validen babamı vereceğim, içi bana övgülerle dolu ve Philadelphia'da işimi kurmamı teşvik eden, bunun servet kazanmamı sağlayacağını söyleyen mektubu aldım. Vali hem Pennsylvania hem de Delaware eyaletinin kamu işlerini ihale etmek istiyor arkadaşlar. Yani bu kavram belki bazılarınıza yabancı gelebilir ama bugün herhangi bir devletin kamu işlerini yapması, yani çöp toplamaktan tutun da ülke güvenliğini sağlamaya kadar aslında çok yenidir. Eskiden, hani siyasi tarihle ilgili bir husustur. Başka zaman başka bir video çekeriz belki bununla ilgili ama şu kadar söyleyeyim. Kamu işleri belli kişilere ihale edilirdi. Bu bin türlü çeşidi olur. Avrupa durumu farklıdır, Osmanlı farklıdır. Hani Avrupa'da, Amerika'da farklıdır ama genelde kamu personeli, kamu işi dediğin şeyler birilerine ihale edilir arkadaşlar. Öyle devletin kendi memuru yoktur. Devlet birileriyle anlaşır, pazarlık yapar, para verir, o kişiler yapar. Bugünkü özel sektöre benzer bir şey. Ama devlet dediğimiz organın, o bizde olan, düzenli maaş alan devlet memuru kavramı henüz oturmuş değil bu yıllarda. Hani daha bu yıllarda dedim, yani 1700'ler değil, 1900'lerden falan da sonra zaten bu hususlar. Yani çok yeni bir şey devlet memuru kavramı aslında bugünkü manada. O yüzden dolayı diyor ve babasının bak burada gene aynı husus geldi. Babasından onay alma ihtiyacı duyuyor arkadaşlar. Babası Boston'da. Bu bırakıp gelmiş nereye? Philadelphia'ya. Adam şimdi buralarda iş yapacak, kamu işi yapacak. Vali geliyor, bak ya iş yaparsın sen diyor. Çalışkan çocuksun diyor. Matbaada çalıştığını görüyorlar. Ama babasını ziyaret edip gene de babasından bir onay almak için de ne yapıyor? İşte bak gördün mü, vali benim hakkımda övücü mektup yazıyor falan diye onu istiyor. Yani adamda gerçekten bir baba sendromu var bence. Sayfa 59'dan bir alıntı. Geri dönüş demişim köşesine. Babam Sir William'ın teklifini kabul etmemiş olsa da büyüdüğüm yerin şartlarına göre çok avantajlı bir karakterim olmasından da hoşnuttu. Bu takdir ve lütuf New York'a doğru yola çıkarken babamın ve annemin sevgisinin nişanesi olarak verilen bazı küçük hediyeler dışında yanıma alabildiğim tek şeydi. Babası bir oğluyla gurur duymuş ama yok demiş, bizim oğlan yapmasın, başka işler yapsın demiş. Sayfa 60'tan bir alıntı. Eski dost demişim köşesine. New York'ta, oraya benden bir süre önce varmış olan arkadaşım Collins'i buldum. Aha, Collins. Çocukluğumuzdan beri çok yakındık. Aynı kitapları birlikte okumuştuk. Ancak o okumak ve ders çalışmak konusunda benden daha avantajlıydı. Matematik konusunda bir dahiydi. Boston'da yaşarken boş zamanımın çoğunu onunla sohbet ederek geçirirdim. Ve o zamanlar içinde hep uzaktı. Yani arkadaşını görmüş. Güzel. 62'den bir alıntı. İçkici dost gider demişim bu sefer. Barbados'ta bir beyefendinin oğulları için bir öğretmen bulup birlikte görevlendirilen bir Batı Hint adaları kaptanı onu alıp götürmeyi kabul etti. Bunun üzerine eline geçen ilk parayla bana olan borcunu ödeyeceğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Ama ondan bir daha hiç haber alamadım.
Ya, burayı yanlış hatırlamıyorsam şimdi bir bakıyorum. Evet, doğru. Collins'i buluyor. Çocukken çok iyi arkadaş ama Collins kendini dağıtıyor arkadaşlar. İçkiye veriyor, kumara veriyor. Sürekli Benjamin'in sırtından geçiniyor falan filan. Burada de diyor hani ödeyeceğini söyleyerek, borcunu ödeyeceğiz. Bayağı borçlu. Benjamin de arkadaşından çok memnun değil. Çünkü Benjamin içki içmiyor arkadaşlar. Hani gerçekten hani böyle içki içmiyor, erken uyanıyor, çok çalışıyor. Sağlıklı ve disiplinli bir hayatı var. Arkadaşı çocukluk arkadaşıyla karşılaştığında mutlu oluyor ama arkadaşı kendini sapıtınca yollarını ayırıyor. Bir daha da hiç görmemiş. Sayfa 63'ten bir alıntı. Köşesine vali, İngilizce yolculuk, iş kurun falan demişim. Ona yaklaşık 100 sterlin tutarında bir matbaa envanteri hesabı çıkardım. Hoş karşıladı ama İngiltere'de olup alınacak şeyleri yerinde görmenin, aralarında seçmenin daha iyi olup olmayacağını sordu. Hem de dedi oradayken ahbaplık kurarsın, kitap ve kırtasiye malzemesi satışı için yazışmalar yaparsın. Ben de bunun daha avantajlı olacağını düşündüm. O zaman dedi Annelies'e gitmek üzere hazırlan. Vali referans oluyor. Ben diyor senin sermayedarın olurum, sana matbaa kuralım diyor Benjamin'e. Tamam diyor. Benjamin işte bir matbaa listesi çıkarıyor. O Boston'da yanında çalıştığı yerden ayrılıyor. Tekrar matbaa kuracak, çalışacak. Vali liste yap diyor. İngiltere'den getirtelim diyor. Listeyi yapıyor. Bu sefer vali diyor ki git kendin hem orada bağlantılar kur hem de malzemeleri kendin seç diyor. Benjamin de tamam diyor. Güveniyor adamın lafıyla. Bir niyet mektubuyla gidiyor. Sayfa 5. bölüm Philadelphia'daki ilk arkadaşların başlığı altında. Philadelphia'da geçirdiği günleri anlatıyor burada. Öyle çok dikkate değer bir şey yok. Sonra 6. bölüm Londra'ya ilk gidişim. Londra'ya gidiyor artık. Sayfa 70'ten bir alıntı. Arkadaşlarımla ayrıldıktan ve Bayan Reed ile birbirimize söz verdikten sonra manitası Bayan Reed dediği ileride eşi olacak ama ilk karşılaşıyor. İngiltere'ye bu işte matbaa malzemeleri ve bağlantılar için gidiyor ya. Bayan Reed ile bir vedalaşıp yola çıkıyor. Newcastle'a demirlemiş olan gemiyle Philadelphia'dan ayrıldım. Vali oradaydı. Evine gittiğimde sekreteri bana olabilecek en medeni şekilde mesajını iletmiş. Çok yoğun olduğu için beni göremeyeceğini, mektupları gemiye göndereceğini, bana iyi yolculuklar dileyip kısa sürede dönmemi gerektiğini vesaire söylemişti. Biraz şaşırmış ama yine de şüphe duymaksızın geri döndüm. Vali adamı işletiyor arkadaşlar. Birazdan çıkacak ortaya. Vali böyle herkese bol keseden vaat veriyor falan ama sonrası yalan. Sayfa 71'den alıntılar. Denize açılmadan kısa bir süre önce de Albay French gemiye bindi ve bana gösterdiği saygı yolcular tarafından fark edilince arkadaşım Ralph'le birlikte diğer beyefendilerin kamerasına davet edildik çünkü başka yer yoktu. Bunun üzerine oraya taşındık. Bu seyahatte Bay Denham'la hayat boyu sürecek bir dostluk tesis ettik. Aksi takdirde hava şartları kötü olduğundan benim için pek de iyi bir yolculuk olmayacaktı. İyi bir arkadaş tanışmış. Sayfa 72. Arkadaşım Denham'ı buldum ve ona olan biteni anlattım. O da bana Kent'in nasıl biri olduğunu anlattı. Benim için mektup yazmış olmasına hiç ihtimal vermediğini, onu tanıyan hiç kimsenin ona en ufak bir güveninin olmadığını söyledi ve Denham'a kredi mektubundan bahsedince de güldü. Çünkü söylediğine göre vali çulsuzdu. Yani valinin ona yazdığı bir mektup olacaktı arkadaşlar. İngiltere'de işte hamiline yazılmış mektup gibi. Adam mektubu vermedi yola giden, halbuki gönderen o. En son günde dedi ki hizmetçisiyle, demin şey yaptınız işte siz de uşağıyla, ya siz gidin gemiye vereceğim ben mektubu demiş. O da kaptana gidiyor, mektubu soruyor falan. Arkadaşı diyor ki o seni işletmiş vali, çulsuz, öyle bir mektup falan da yazmamıştır diyor. Sayfa 74'ten bir alıntı. Ben hemen Palmer'da çalışmaya başladım. Ardından da Bethlehem Close'daki meşhur bir matbaada işe girerek yaklaşık bir yıl devam ettim. İngiltere'ye vardı arkadaşlar. Mektup yalan oldu. Kaptanın elindeki mektubu da gördü. Mektup falan yokmuş. Ama aç kalamaz. Orada gidip bir işe başladı. Neyi? Matbaacılık yapıyor. Çok gayretliydim ama kazancımın büyük bir kısmını Ralph'le oyunlara ve diğer eğlence mekanlara giderek harcıyordum. Birazcık serserilik yaptığı dönemler İngiltere'de. Sayfa 75. Lyons beni ayrıca Batson kahvesinde Dr. Pemberton'la da tanıştırdı ve Pemberton bir gün çok arzu ettiğim gibi Sir Isaac Newton'la tanışacağına dair söz vermiş olsa da bu iş gerçekleşmedi. Yani gerçekten ne diyor bu ya demişim. Gerçekten Sir Isaac Newton'la tanışabilme ihtimali varmış. Aynı dönemlerde Benjamin de İngiltere'deymiş arkadaşlar. Yani büyük adamların karşılaşmaları çok enteresan olur. Belki başka videoda da söylemişimdir arkadaşlar. Eğer bir gün bir yerde olmak istiyorsanız şu anda o yerde olan insanlarla vakit geçirmeye çalışın.
ya da o yola giden, aynı hedefleri benimseyen. Örnek veriyorum, bir gün çok zenginlik artık çok göreceli. Onun hakkında bir şey söyleyemem. Kendim de zengin olmadığım için ama örnek veriyorum. Hani bu kanalı izliyorsanız mesela belli ki okumayı falan birazcık entelektüel merakınız var. İleride böyle bir üniversitede hoca olacağım, profesör olacağım, entelektüel biri olacağım falan diyorsanız aynı hedefe odaklı insanlarla vakit geçirin. Yani en az 10 kişiyi mesela belirleyin ve sadece o özelliklerdeki insanlarla haftada bir vakit geçirin. Yani aksi takdirde istediğiniz hedeflerle çevrenizdeki insanların davranış modelleri uymuyorsa asla o yere ulaşamazsınız. Onu net olarak söyleyebilirim. 83. sayfa, ABD'ye dönüş demişim arkadaşlar. İngiltere macerası bitiyor. Eğer İngiltere'de kalıp bir yüzme okulu açsaydım iyi para kazanabilirdim. Bu düşünce beni o kadar etkiledi ki eğer bu teklif bana daha önce yapılmış olsaydı muhtemelen Amerika'ya bu kadar erken dönmezdim. Yıllar sonra seninle benim Sir William Wyndham ve Ignorant Kontu olan oğullarından biriyle önemli bir olayımız oldu. Yeri gelince bundan da bahsedeceğim. Böylece Londra'da yaklaşık 18 ay geçirmiş oldum. Zamanımın çoğunu yoğun şekilde çalışarak geçirdim ve oyunlara gidip kitap okumak dışında kendime pek vakit ayırmadım. Arkadaşım Ralph yüzünden parasız kalmıştım. Bana yaklaşık 27 pound borcu vardı ve bu parayı o an için geri alabilmem mümkün değildi. Bu benim küçük kazancımın yanında o kadar küçük bir meblağ idi ki yine de onu seviyordum çünkü pek çok iyi özelliği vardı. Kazancımı hiçbir şekilde iyileştirememiştim ama çok zeki birkaç tanıdık edinmiştim ve onların dostluğu benim için büyük avantaj olmuştu. Ayrıca çokça da okumuştum. Evden ayrıldı arkadaşlar. Boston'a gitti. Matbaacılık işine girdi. Kendi matbaasını kurmak için valinin gazına gelip İngiltere'den malzeme almaya gittim. İngiltere'de 18 ay kalmak zorunda kaldı. Tekrar Philadelphia iş hayatına başlamak. Tekrar Philadelphia'ya dönüyor arkadaşlar. 7. bölüm. Sayfa 85. Bay Denham. O yolda giderken tanıştığı arkadaş. Water Street'te mallarımızı sergilediğimiz bir mağaza açtı. İşe özenle gittim. Hesapları inceledim ve kısa sürede satış konusunda uzmanlaştım. Aynı evde kaldık ve birlikte seyahat ettik. Bana bir baba gibi nasihatlerde bulunuyordu ve bana karşı içten bir saygı besliyordu. 1726 ya da 27'nin Şubat ayının başında 21. yaşımı henüz doldurduğumda ikimiz de hastalandık. Benim hastalığım zatül cennepti ve beni neredeyse öldürüyordu. Çok acı çektim. Kafamda artık hayat benim için bitmişti ve kendimi toparladığımı, bir dereceye kadar pişman olduğumu fark ettiğimde oldukça hayal kırıklığına uğradım. Artık öyle ya da böyle tüm o nahoş işleri yeniden yapmak zorundaydım. Onun hastalığının ne olduğunu hatırlamıyorum ama ona çok çektirdi ve sonunda da Denham'ı öldürdü. Denham gitmiş arkadaşlar. Halihazırda Philadelphia'da bulunan kayınbiraderim Holmes kendi işime geri dönmemi tavsiye etti ve Kaymer'da yıllık iyi bir ücret karşılığında onun matbaasının yönetimini alma teklifiyle aklımı çeldi. Yeni iş demişim arkadaşlar. Sayfa 86'dan bir alıntı okuyacağım şimdi de. Çok geçmeden beni vermeye alışık olduğu derecede yüksek ücretlerle işe alma sebebinin bu iş bilmez, ucuza çalıştırdığı insanlara iş öğretmek olduğunu anladım ve ben onlara işi öğretir öğretmez hepsi ona bağlı olduğundan işleri bensiz de yapabilecek duruma gelmek istiyordu. İş hayatında derler ya vazgeçilmez olun diye arkadaşlar. Adama iş teklif eden aslında şu yüzden ediyor. Benjamin iyi bir matbaacı, işi biliyor, çekirdekten biliyor. Ama iş teklif eden adamın emrindeki adamlar tırt. Asıl niyeti Benjamin bunlara iş öğretsin, sonra Benjamin'i kovacak. Sayfa 88'den bir alıntı. Ancak ne kadar işe yarar olursam olayım diğer çalışanlar işlerini geliştirdikçe her geçen gün hizmetlerimin öneminin azaldığını gördüm ve Kaymer ikinci 3 aylığımı öderken bunun kendisine fazla geldiğini ve azaltması gerektiğini söyledi. Gittikçe daha az medeni biri olmuştu. Sık sık kusur buluyordu, kaprisliydi ve her an patlamaya hazır gibiydi. Yine de büyük bir sabırla devam ettim çünkü bunun sebebinin kısmen içinde olduğu kısıtlı koşullar olduğunu düşünüyordum. Sonunda incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten aramızdaki bağ koptu. Tabi adam işi öğretti oradaki beceriksizlere. Ondan sonra Benjamin'e gerek kalmadı. O yüzden belki de Benjamin bana bu Amerika'nın kurucular arasındaki en ahlaklı adam gibi gelmiş olabilir ya. Hani adam şeyin farkında biliyor. Hani ben bunlara işi öğretirsem vazgeçilmezliğim ortadan kalkacak diyor. Ama yok gene de iş ahlakı, etik açısından ne biliyorsa öğretiyor mesela.
Rızkı veren hüdadır falan mı diyor diyeceğim. Neye bu lafı yaptım? Çünkü şimdi dine bakışını getiriyoruz arkadaşlar. 90 ve 91'den alıntılar. Ailem benimle din konusunu erken yaşta konuşmaya başlamıştı ve bu beni daha çocukken dine karşı muhalif biri yaptı. Daha 15 yaşıma varmıştım ki birkaç konu hakkında ikircimde kaldıktan sonra okuduğum farklı kitaplarla bunların tartışıldığını görünce vahyin kendisinden şüphe etmeye başladım. Elime deizm karşıtı kitaplar geçti. Bunların Boyle derslerinde verilen vaazların özü olduklarını söyleniyordu. Gel gör ki bunlar benim üzerimde amaçladıklarının tam tersi bir etki yarattılar. Deistlerin argümanları çürütme argümanlarının aksine bana daha güçlü göründü. Kısacası çok geçmeden tam bir deist oldum. Benjamin deistmiş arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Din, günah, haram falan demişim arkadaşlar. Iris Murdoch demişim. Burayı okuyalım. 92. sayfadan bir alıntı. İnsanlar arasındaki ilişkilerde gerçeğin, samimiyetin ve dürüstlüğün hayattaki mutluluk için son derece önemli olduğuna ikna oldum ve yaşadığım süre boyunca bunları uygulamak için hala günlüğümde yazılı bulunan kararlar oluşturdum. Vahyin aslında benim üzerimde hiçbir etkisi yoktu. Fakat bazı amellerin haram kılındığı için, kötü veya emredildiği için iyi olmadığı, bu fiillerin kendi doğaları içinde tüm şartlar düşünüldüğünde bize şer olduğu için haram kılındığı veya faydalı olduğu için farz kılınmış olabileceği kanaatindeydim. Ve bu kanaatim Tanrı'nın şefkatli eliyle mi, koruyucu bir melekle mi, yoksa tesadüfi gelişen elverişli koşullarla mı bilmem. Belki de hepsi birlikte beni bu tehlikeli gençlik döneminde ve bazen de yabancılar arasındayken babamın gözünün önünde olmadığım ve tavsiyelerinden uzak kaldığım zamanlarda dindar olmayışımdan kaynaklanabilecek büyük, kısıtlı bir ahlaksızlık veya adaletsizlik yapmadan içine düştüğüm tehlikeli durumlarda beni korudu. Buraya niye Iris Murdoch demişim arkadaşlar? Belki daha önce söylemiştim. Tekrar oluyorsa kusura bakmayın. Iris Murdoch ayrıntı yayınları Tanrısız Ahlak diye bir kitap var arkadaşlar. Birebir bunu söylüyor. Hani aslında dinlerin bir şeyleri farz, helal, haram gibi kıldığı şeyler aslında ortak insanlık değeri olarak yanlış şeyler. Neredeyse bütün kabul gören dinlerde haram, insanlık değeri olarak ortak bütün değerler aşağı yukarı bütün dinlerde iyi bir şey. Yani haliyle dinler bunu emrettiği için değil, insanlık oraya geldiği için dinler de insan ürünü gibi. O da deist bir yaklaşımla geliyor. Ona benziyor ama gene şurada bir baba vurgusu var ya. O benim gözüme çok batmaya başladı ya. Babamın gözünün önünde olmadığım ve tavsiyelerinden uzak kaldığım zamanlarda dindar olmayışımdan kaynaklanabilecek falan. Hani babasının yanında babasını etkilemek için büyük ihtimal namazını kılan şey gibi, namaz diyorum ya. Kafa gitti. Yani babasının yanında büyük ihtimal çok dindar gibi takılıyor babasının onayını almak için ama babası gidince direkt o şey baskısı çekilince kendi içindeki insan oluyor. Baba figürü burada da bir ön plana çıkıyor. Sayfa 93'ten bir alıntı. Her ülkede hep kendi sonunu hazırlayan şarlatanlar vardır. O zamanlar Philadelphia'da yaşayan tam böyle biri vardı. Bilge görünümlü, oldukça ciddi bir konuşma tarzına sahip bu yaşlı adamın adı Samuel Mickley'di. Bana yabancı olan bu bey bir gün kapımda durdu ve bana kısa süre önce matbaasını açan genç adam olup olmadığımı sordu. Olumlu yanıtı alınca bana benim için üzüldüğünü, bunun pahalı bir girişim olduğunu ve masrafın boşa çıkacağını söyledi. Çünkü Philadelphia'da batmakta olan bir yerdi. Halkın yarısı ya iflas etmiş ya da iflas etmeye yakındı. Ona göre yeni binaların yapılması veya kiraların yükselmesi gibi deliliklerin aksine gösteren bir şey yanıltıcıydı. Gerçekten dolandırıcıymış. Philadelphia batar dedi. Adam Philadelphia bugün büyük bir Amerikan eyaleti. Sayfa 97'den bir alıntı gazete yayını diye not almışım. Gazetemizin ilk sayıları vilayette farklı bir ses getirdi. Harfler daha iyiydi ve daha iyi basılmıştı. Ayrıca Vali Burnett ile Massachusetts valisi arasında o sırada sürmekte olan anlaşmazlık üzerine yazdığım bazı coşkulu sözler önde gelen bazı isimleri etkilediği için gazetenin ve yöneticisinin çok konuşulmasına neden oldu. Böylelikle birkaç hafta içinde hepsi bizim abonemiz oldu. Artık matbaacılıktan çıkardığı işi gazete basıyor arkadaşlar. Gazetecilik yapıyor. Sayfa 75'ten bir alıntı sayfa 98'den bir alıntı. 75. dipnotla karıştırdım. 98'den bir alıntı. Ama şimdi aklımın ucundan dahi geçmemiş olan başka bir zorluk geldi başıma. Bay Meredith bizi verdiği sözlere istinaden matbaa için yatırım yapacak olan babası ancak 100 poundluk bir avans vermişti. Fakat satıcıya 100 poundu daha vermemiz gerekiyordu.
tek başına matbaaya geçiyor arkadaşlar. Kurduğu matbaa bir arkadaşının babasının ortaklığıyla olacaktı. Babası sermaye yatıracağını söylüyor. Arkadaşının babası oğlu için matbaaya sermaye yatıracağını söylüyor. Benjamin de tamam diyor, ben arkadaşımla girerim. Baban da eğer diyor ki sermaye yatırırsa tamam diyor, ama babası sonradan yan çizmeye başlıyor. Sayfa 98 devam ediyor. Bu sıkıntılı süreçte iyiliklerini hiç unutmadığım ve asla da unutmayacağım iki gerçek dost birbirlerinden habersiz olarak bana geldiler ve benden herhangi bir talepte bulunmadan şayet mümkünse tüm işi üzerime almam için gereken parayı ödemeyi teklif ettiler. Ama sürekli sokaklarda sarhoş gezen, meyhanelerde kumar oynayan ve itibarımı sarsan Meredith'le ortaklığımı sürdürmememi istediler. Meredith içkili, sarhoş bir şey arkadaşlar. O oğlu, babası da Meredith bir işin ucundan tutsun diye Benjamin'e yamamaya çalışıyor da olmuyor. Sayfa 99'dan bir alıntı. Meredith gider gitmez iki arkadaşımla tekrar görüştüm ve aralarında bir seçim yapamayacağımdan ikisinden de bana teklif ettiklerinin yarısını istedim. Biriyle şirketin borçlarını ödeyip kendi ismimle devam edecek, herkese de ortaklığın bittiğini ilan edecektim. Sanırım bu olay 1729 yılında gerçekleşmişti. Meredith de garibim hani almadım orayı da alıntı olarak olmasın diye. Diyor ya, diyor ben matbaacı olmak istemiyorum. Ben çiftçi olarak yetiştirildim diyor. 30 yaşından sonra zanaat mı öğrenilir diyor. Ben gideceğim diyor falan. O da tamam o zaman diyor, Benjamin bana sat diyor. Gidiyor ve ayrılıyorlar ve hatta sonra başka bir eyalete gidiyor Meredith. Orada gayet başarılı bir çiftçi oluyor. Benjamin'le de arkadaşlığı sürüyor yani. Ona mektuplar yazıyormuş çok iyi bir çiftçi olduğuna dair. Sayfa 8. bölüm. İş hayatındaki başarım ve ilk kamu hizmetim. Kağıt para diye not düşmüşüm arkadaşlar. Bu dönemde insanların arasında kağıt para talebi baş göstermişti. Eyalette yalnızca 15.000 pound kullanımdaydı ve çok geçmeden bu yetmez hale gelecekti. Varlıklı vatandaşlar İngiltere'de olduğu gibi paralarının değeri düşecek diye alacakların tarafında olup bu miktara ekleme yapılmasına ve kağıt paraya karşıydı. Bu konuyu juntomuzda, ya bu arada juntoyu da kurdular. O biyografisinde bahsetmiştim ya, fikir kulübü gibi bir şey, 12-13 üyesi var. Orası. Bu konuyu juntomuzda tartışmaya açtık. Ben ekleme yapılması taraftarıydım. Çünkü 1723'te yapılan küçük eklemenin ticareti, iş gücünü ve vilayet nüfusunu arttırdığını biliyordum. Hani piyasaya para sürersek iş döner diyor. Yoksa diyor zenginlerin istediği gibi az miktarda para olsun, o da zenginlerin elinde olsun. Haliyle piyasayı biz tutalım gibi düşünüyor. 100'den bir alıntı. Tartışmamız vesilesiyle bu konu üzerine o kadar yoğunlaştım ki kağıt paranın doğası ve gerekliliği başlıklı isimsiz bir broşür yazıp bastım. Sayfa 101'den bir alıntı. Bu para biriminin fazlası zamanla ve deneyimle o kadar aşikar hale geldi ki daha sonra hiç tartışılmadı. Böylelikle tedavüldeki para miktarı kısa sürede 55.000 sterline ve 1739'da da 81 sterline yükseldi. O zamandan sonra bir de savaş sırasında 350.000 sterline çıkmıştı. Şimdi düşünüyorum da ticaret, inşaat ve nüfus sürekli artarken dolaşımda olan paranın miktarının zararlı olabilecek sınırlara dek ulaşması mümkün. Burada bir dipnot var arkadaşlar. Kağıt para, paranın nominal değerini altın veya gümüş olarak ödeme taahhüdüdür. Yani bir devlet veya ulus çevirme olasılığından daha fazlasını taahhüt ettiğinde taahhüdü temsil eden kağıdın değeri düşer. Koloniler devrim zamanında başarı elde etmeden önce bir çift çizme satın almak için kağıt paralarından yüzlerce dolar ödemeleri gerekiyordu. Belki de Benjamin enflasyonist, o paranın... Ne oluyor bu arkadaşlar? Bilen biri yazsın. Sanki bir şeyler söyleyeceğim de yanlış bir şey söyleyip insanları yönlendirmeyeyim. Yani paranın değerinin bu düşmesi hiperenflasyon mu oluyordu? Birden çok sıfır haneli paralar. Galiba hiperenflasyondan korkuyor Benjamin. Çok fazla piyasaya para sürüp değersizleştirmekten. Sayfa 102'den bir alıntı. Matbaa benden önemliydi. Bir esnaf olarak itibarımı ve karakterimi güvence altına almak için gerçek anlamda sadece çalışkan ve tutumlu olmaya değil, bunun aksini çağrıştıracak her türlü görüntüden de kaçınmaya özen gösterdim. Sade giyindim. Hiçbir zaman boşa vakit geçirecek bir yere görülmedim. Asla balık tutmaya ya da atıcılık talimine gitmedim. Olsa ancak bir kitap beni işimden uzaklaştırdı ama bu da nadiren oldu. Genel olarak rahattım ve hiçbir skandal yaratmadım. Bu arada Kaymer'ın itibarı ve işi günden güne azalıyordu. Sonunda alacaklarının talebi karşılayabilmek için matbaasını satmak zorunda kaldı. Barbados'a gitti ve orada birkaç yıl boyunca çok kötü koşullarda yaşadı. Ben onunla çalışırken işi öğrettiğim çırağı David Harry
Onun malzemelerini satın alarak Philadelphia'da kendi işini kurdu. Arkadaşları çok yetenekli olduğundan ve bu işi çok fazla ileri bulunduğundan ilk başta Harry'nin güçlü bir rakip olacağından endişelendim. Bu nedenle ona ortaklık teklif ettim. Şanslıymışım ki bunu küçümseyerek reddetti. Çok gururluydu. Bir beyefendi gibi giyiniyordu. Pahalı yaşıyordu. Yurt dışında eğlenmekten büyük keyif alıyordu. Borca girdi ve işini ihmal etti. Bunun üzerine elindeki tüm işi kaybetti. Zaten anlamışsınızdır arkadaşlar. O iş öğrettiği adamın işi gitgide kötüledi. Benjamin'in yetiştirdiği artık işi öğrendi, Benjamin'i kovabilirim diyen kovulmasına sebep olan çırak işin başına geçmiş. Asıl patron Benjamin'i kullanıp atan patron Barbados'a gitmiş. Kötü durumlar yaşamış falan. Sayfa 103'ten bir alıntı. Artık Philadelphia'da ihtiyar Bradford'dan başka rakibim kalmamıştı. Bradford zengindi ve kolay biriydi. Arada sırada titreyen elleriyle ufak tefek işler yapıyordu. Ama işi konusunda çok da endişesi yoktu. Ancak postaneyle o ilgilendiği için daha iyi haber alma fırsatının bulunduğu ve gazetesinin benimkinden daha iyi bir reklam dağıtımcısı olduğu düşünülüyordu. Bu sebeple aslında görünümden çok daha fazlasına sahipti. Evlilik diyor arkadaşlar. Sayfa 104 demişim ben. Hani evlilik notu benim. Evlerinden ilk kaldığım andan itibaren bana saygı duyan Bayan Reed'in ailesiyle komşu ve eski tanıdıkları olarak kurduğumuz dostça ilişki devam etti. Beni sık sık davet ettiler ve zaman zaman yaptığım işler konusunda bana danıştılar. Genelde karamsar, nadiren neşeli ve arkadaşlıktan kaçınan zavallı Bayan Reed'in talihsiz durumuna acıdım. Onun mutsuzluğunun yegane sebebinin Londra'daki havai ve tutarsız tavrım olduğunu düşündüm. Çünkü annesi ben oraya gitmeden önce evlenmemize engel olup ona evlenecek başka birini bulduğu için suçun benden çok kendinde olduğunu düşünecek kadar iyi biriydi. Aramızdaki sevgi yeniden canlanmıştı ancak artık birlikteliğimiz daha çok karşı çıkıyorlardı. Evliliğimizin geçersiz olacağı. Eski eşinin şöyle bir durum var arkadaşlar. Benjamin İngiltere'ye giderken Bayan Reed'e söz veriyor ya geri geleceğim diye ama 18 ay gelmiyor. Bu İngiltere'deyken annesi Bayan Reed'i başkasıyla evlendiriyor. Ama sonra Benjamin döndükten sonra mı ya da hemen daha dönmeden biraz önce mi boşanıyor. Yani Bayan Reed birinci eşinden de boşanıyor. Şimdi tekrar bir araya geliyorlar Benjamin'le. Ama şöyle bir durum var. Sayfa 105'ten bir alıntı. Eski eşinin İngiltere'de yaşadığı söylendi ama bu mesafe nedeniyle kolay kolay kanıtlanamazdı. Ve kesin olmamakla birlikte öldüğüne dair bir rapor vardı. Üstelik bu doğru olsa bile halefinin ödemekle yükümlü kalacağı birçok borç bırakmıştı geriye. Yine de tüm bu zorlukların üstesinden geldik ve 1 Eylül 1730'da evlendik. Korktuğumuz sorunların hiçbirini yaşamadık. İyi ve sadık bir hayat arkadaşı olduğunu kanıtladı. Araları çok iyi arkadaşlar. Burada sayfa 106'da bir alıntı. Bunun ardından abonelik esasıyla işleyecek bir kütüphane fikri ile halk için ilk projemi hayata geçirdim. Kamuya dair ilk işi bu arkadaşlar. Kamu işi de bu arada arkadaşlar bizim anladığımız gibi demin onu vurguladım. Hani devlet memuriyetlerinin de yapılan işler gibi değil. Halkın yani ortak kişilerin faydasına olan her iş kamu işi olarak algılanıyor burada. Hemen örneğini veriyoruz. Bunun ardından sayfa 106'dan alıntı. Bunun ardından abonelik esasıyla işleyecek bir kütüphane fikriyle halka açık ilk projemi hayata geçirdim. Teklifleri hazırladım. Büyük katibimiz Brockton'dan son haline getirdi. Junto'daki onların fikir kulübü arkadaşlarımın yardımıyla başlangıçta her biri 40 kişiliğinden 50 aboneye ulaştım. Ve şirketimizin ayakta kalacağı 50 yıl boyunca yılda 10 şilin ödenecekti. Daha sonra patent aldık ve üyelerin sayısı 100'e çıktı. Bu şimdi Kuzey Amerika'da çok sayıda bulunan aboneli kütüphanelerin anasıydı. Kendi başına harika bir şey haline geldi ve büyümede devam ediyordu. Bu kütüphaneler Amerikalıların günlük konuşma dilini iyileştirdi. Sıradan tüccarları ve çiftçileri diğer ülkelerdeki çoğu beyefendi kadar zeki yaptı. Hatta belki bir dereceye kadar kolonilerde ayrıcalıklarını savunmak için genel olarak yapılan direnişe katkıda bile bulundu. Burayı birazcık mütevazi geçmiş ama burada şeyi anlatıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz nerede bir devrim varsa ilk önce halka bir okuma yazma öğretme, genel kültürü arttırma, bilinci arttırma. Çünkü siyasal bilinç okumayla yazmayla hafif dünyadan haberdar olmakla geliyor. Bunun örneğini Amerika'da gördüğünüz gibi hatta burada şu devamı okuyayım dur. Buraya kadar pardon. Hani şimdi Amerika'daki devrim diyor ya kütüphanelerdeki o bilginin, dünyayı tanıma hissinin, özgürlüğü de getiriyor belki. Ne derseniz değil. Bir bağımsızlık fikri, bir devlet olma fikrini getiriyor.
Ve nerede bir devrim varsa orada ilk önce halkla yakınlaşma, halka okuma yazma öğretme, kültür devrimi. Yani Çin'de yanlış ya da doğru uygulama olarak demiyorum ama bu bir uygulama olarak varsa bunun bir sebebi olmalı. Bu incelenmeli. Yani Napolyon ilk Fransa'yı böyle çok devasa bir şekilde ele geçirdiğinde, Fransa'nın bütün otoritelerini ele geçirip imparator olduğunda ilk yaptığı şey belli bir halkla vatandaş, devletle vatandaş arasındaki kopukluğu gidermesiydi. Bugün bizim ulus devlet dediğimiz şeyin kökeni, ideolojisi aslında Fransız devrimiyle başlar. Napolyon'un işte vatandaşlara, Fransızlara ben size bazı faydalar sağlayacağım. Nedir bu? Güvenlik, adaletli bir vergi sistemi, belli oranda eğitim, belli oranda şehircilik hizmeti. Ama siz de ne yapacaksınız? Verginizi düzenli vereceksiniz ve askerlik hizmeti yapacaksınız. Yani Napolyon savaşlarına gelene kadar, yani Fransız ihtilaline gelene kadar dünyanın her yerindeki ordular daha böyle parayla imparatora bağlı, krala bağlı, padişaha bağlı 100-150 bin kişilik ordulardı. İlk defa Fransa birden 2 milyon ordu çıkardı falan. Ve bu 2 milyonluk ordu halk ordusuydu aslında. Ve silah belli bir temel askeri eğitimden sonra askerliğin vatandaşlık görevi algılanması ilk olarak Fransa ile başladı. Her Fransız asker doğar falan. Yani bundan sonraki gelişen süreç nasıl oldu mesela? Aynı şekilde. Mesela biz Cumhuriyeti kurduğumuzda neden ilk önce okuma yazma seferberliği başladı insanlara? Neden ilk önce halkın genel kültürünü yükseltme şeyi başladı? Aynı şey Amerika'da da olmuş işte. İlk kütüphane kuruluyor falan ve bunların bağımsızlığın temeli olduğu söyleniyor. Bence halkı arkasına almanın gerekliliği olarak halkın genel refah ve kültür düzeyini yükseltmeniz gerekiyor. Bunun farkında. Hani Çin Mao'sunu çok bilmem ama orada da çok az çok siz biliyorsunuzdur belki, hani kültür devrimi adı altında yapılan bir şeyler vardı. İlla bir kültürel devrim olacak. 106'dan bir not. Buraya kadar olan kısım başlangıçta ifade edilen niyetle yazılmıştır ve bu nedenle başkaları için önemi olmayan birkaç küçük aile anekdotunu içermektedir. Bundan sonraki yazılar bu mektuplarda yer alan tavsiyelere uygun olarak yıllardan sonra yazılmıştır ve dolayısıyla halka yöneliktir. Bu kesintinin sebebi devrimin gerektirdiği işlerdir. Bu nottan sonra Franklin, Abel James ve Benjamin Van Hort'tan gelen öz yaşam öyküsüne devam etmesini belirten mektuplara eklemiştir diyor. Hayat hikayesinin devamı Paris yakınlarında Pessy'de başladı. 1784. Aradan bir 10 yıl geçtikten sonra devam ediyor arkadaşlar. Hemen sayfa 109. Başarılı olmak isteyen karısına sormalıdır. Karım en az benim kadar çalışkanlığa ve tutumluğa meyilli biri olduğu için şanslıydım. Broşürleri katlayıp dikmek, dükkanla ilgilenmek, kağıtçılar için eski keten parçalar satın almak ve benzeri birçok işimde bana keyifle yardım etti. Hizmetçi tutmuyorduk. Soframız sade ve basitti. Mobilyalarımız en ucuzundandı. Yani hanımcılık diye not düşmüşüm köşesine. Eşiyle olan durumunu anlatıyor. Dini baskı diye not almışım. Sayfa 110'dan bir alıntı. Din eğitimi bir presbiteryan olarak almıştım. Tanrı'nın ebedi hükümleri, seçim, kınama ve benzeri gibi bazı dogmalar bana anlaşılmaz, geri kalanı da şüpheli görünüyordu. Pazar günü ders çalışma günüm olduğu için mezhebin halka açık toplantılarına katılmamış olsam da hiçbir zaman dini ilkelerden yoksun olmadım. Örneğin Tanrı'nın varlığından, dünyayı onun yarattığından ve onun kendi takdiriyle yönettiğinden, Tanrı katındaki en makbul hizmetin insana iyilik yapmak olduğundan, ruhlarımızın ölümsüz olduğundan, tüm suçların cezalandırılacağından ve erdemin hem burada hem de sonraki hayatta ödüllendirileceğinden asla şüphe duymadım. Tam bir deist arkadaşlar. Sayfa 9'dan sayfa 9 diyorum yani 9'u. Sayfa 113 9. bölüm ahlaki kusursuzluğa erişme planı. Kamil insan olmak istiyor ve bunun için nefis terbiyesi yapıyor arkadaşlar. Sayfa 113'ten alıntılar. Ahlaki kusursuzluğa erişmenin cesur ve zorlu projesini tam da bu sıralarda tasarladım. Hiçbir zaman hata yapmadan yaşamış olmayı diliyordum. Doğal eğilimlerin, geleneklerin ya da halkın beni içine sokabileceği her şeyin üstesinden gelecektim. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bildiğim ya da bildiğimi düşündüğüm için neden her zaman birini yapıp diğerinden kaçınamayacağımı göremiyordum. Ama çok geçmeden düşündüğümden çok daha zor bir görevi üstlendiğimi fark ettim. Dikkatimi bir hatadan korunmaya yoğunlaştırmışken çoğu zaman bir başkası gelip beni şaşırttı. Kendimizi ideal olan doğru davranışlara yöneltmeden önce aksi alışkanlıkların kırılması ve yerlerine istikrarlı bir şekilde iyi olanların yerleştirilmesi gerektiği sonucuna vardım. Bu amaçla aşağıdaki yöntemi geliştirdim diyor.
Bunun köşesine şey demişim. Önce la diyeceksin. Hani İslam şeyine çok benziyor adam. Hani yapay tanrıları reddetmeden gerçek tanrıya ulaşamazsın. O yüzden dolayı hani şeyden bahsetmiş ya, kendimize ideal olan doğru davranışları yönetmeden önce aksi alışkanlıkları kırılması ve yerlerine istikrarlı bir şekilde önce kendindeki bozukluğu düzeltmeden inancındaki, davranışındaki direkt iyi şeyler yapamazsın. Önce kendindeki bozuklukları tespit edip onların üzerine gideceksin ve kademeli bir şekilde kendini geliştirecek, iyi olacaksın diyor. Birinci bölümde anlattığı zorluk oymuş. Ve burada birçok yerde zaten Benjamin Franklin yazınca herhangi bir yere, YouTube'a ya da başka bir yere bu kadar detaylı bir analiz, bu kadar detaylı bir öz yaşam öyküsü anlatımı bulamazsınız arkadaşlar. Hepsinde göreceğiniz şu bölüme geldik. 114. Her şeyi 13 erdem adı altında toplayıp her birine anlamını tam olarak ifade ettiğim kısa birer ilke ekledim. Bu erdemler ilkeleriyle birlikte şunlardı. Ölçülü olma. 1. Tıka basa yeme, kendini kaybedecek kadar içme. 2. Sükunet. Başkalarına ya da kendine faydası olmayacaksa konuşma, önemsiz konuşmalardan kaçın. 3. Düzen. Her şeyin bir yeri olsun. İçindeki yer parçanın bir zamanı olsun. 4. Azim. Yapman gerekeni yapmakta kararlı ol, azmettiğini hatasız gerçekleştir. 5. Tutumluluk. Başkalarına veya kendine faydası olmayacak hiçbir masraf yapma. Yani hiçbir şeyi israf etme. 6. Çalışkanlık. Zaman kaybetme. Her zaman faydalı bir şeyle meşgul ol ve gereksiz tüm eylemleri bırak. 7. Samimiyet. Asla kötülük düşünerek hareket etme. Masum ve adilce düşün ve eğer konuşuyorsan buna göre konuş. 8. Adalet. İnsanları istismar ederek ya da üzerine düşen görevleri ihmal ederek onları incitme. 9. Denetleme. Aşırılıktan kaçın, hak ettiklerini düşünsen bile kırgınlıklardan kaçın. 10. Temizlik. Bedende, giysilerde veya yaşadığın yerde hiçbir pisliğe müsamaha gösterme. 11. Sakinlik. Önemsiz şeylerden, sıklıkla yaşanan ya da kaçınılmaz olan kazalardan rahatsız olma. 12. İffet. 13. Alçak gönüllülük. İsa'yı ve Sokrates'i kendine örnek al. Yani 13 ilke arkadaşlar. Google'a yazın Benjamin Franklin'in 13 ahlak ilkesi diye, bunu çıkar. Ama Benjamin buraya nasıl gelmiş ve bu ahlak ilkelerini kullanarak nasıl bir hayat sürmüş şu bilmek istiyorsanız biraz uzun oldu ama bu videoyu baştan sona dinleyin bence. Sayfa 115'ten bir alıntı. Bir tanesine iyice hakim olduğum zaman bir başkasına geçecektim ve bu şekilde 13'ünü de tamamlayacaktım. Bazılarının önceden edinilmesi başka birkaç tanesinin edinilmesini kolaylaştırabileceğinden onları yukarıda belirttiğim şekilde bu bakış açısıyla sıraladım. Ölçülü olma, sükunet meselesi var arkadaşlar. Zaten 1 ölçülü olma, 2 sükunet, 3 düzeni sağladığında ister istemez 4'ü sağlıyorsun. Azimli oluyorsun. Onu sağladığında, bütün bu ilk 4'ü sağladığında tutumlu oluyorsun. Bütün ilk 5'i sağladığında zaten çalışkan oluyorsun falan. Hani ona göre koymuş. Aslında bütün bu 13'ün özetini birinci maddeye sığdırabilirmişiz gibi geldi şu an. Ölçülü olma. Hani ölçülü olmayı felsefi açıdan inceleyip diğer 13 madde ölçülü olmaktan çıkabilir. Burada garip bir metodu var. Bu ölçülü olmayı kullandığı, nasıl kullanacağına dair. Hani pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi diye yatay bir denklem çizmiş. Ve her erdem için bir sayfa ayırmış bu şekilde arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ölçülülük, tıka basa yeme, kendini kaybedecek kadar içmeye bir günlükte sayfa ayırmış. O sayfada işte dediğim gibi yatay düzlemde pazardan cumartesiye kadar günleri sıralamış. Yan tarafına da o erdemleri yazmış arkadaşlar. Hani ölçülü olma, sükunet, düzen, azim gibi şeyleri de alt alta yazmış. Dikey ekleme. Ve ne zaman bu davranışlardan birini yapsa bir nokta koymuş. Örnek veriyorum. Pazartesi günü yatmadan önce düşünüyor, tefekkür ediyor. Ben diyor bugün pazartesi ne yaptım? İşte ölçülü olmayla ilgili bir davranış yapmadım. Ne yaptım? Sükunetimi sağladım. Bir husus olmuş. Ona bir yıldız. Ya da düzenli oldum. Şu hususta ona 2 yıldız. İşte ya da ne örnek veriyorum. Bir insanla samimi bir duygu paylaştım. Samimi bir görüş paylaştım. Başıma iş açacağı halde diye. O zaman pazartesi de samimiyetin karşısına 3 yıldız, 2 yıldız, yani kaç tane olduysa. Böyle bir şey geliştirmiş kendine. Metot ve bunu ölene kadar takip ettiğini anlatıyor. Sonracığıma kendisine
bir sayfa düzeni hazırlamış gene aynı şekilde. Bir yatma ve çalışma programı. Örnek veriyorum. Sabah soru. Bugün iyi olan ne yapacağım? Yani güne bununla başlıyor. Bu soruyla başlıyor. Saat 5, 6, 7. Kalk, yıkan ve yüceler yücesine dua et. O gün yapacaklarını tasarla ve azimle işe koyul. Elindeki çalışmayı bitir ve kahvaltı et. Saat 8, 9, 10, 11 iş. Öğle 12, 1 oku ya da hesapları incele ve yemek ye. 2, 3, 4, 5 iş. Akşam soru. Bugün iyi olan ne yaptın? Yani güne bugün iyi olan ne yapacağım? Akşam bugün iyi olan ne yaptımla başlıyor. Saat 6, 7, 8, 9. Her şeyi yerine yerleştir. Akşam yemeği ye. Müzik dinle. Oyalan ya da sohbet et. Günün sorgulaması. Gece 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 uyku. Yani 10 ile 4 arası uyuyor. Onun dışında şey yapıyor. Köşesine soruyu görünce bir not düşmüşüm. Bugün Allah için ne yaptın demişim arkadaşlar. Yani serbest ve temiz bir akılla iyi niyetle düşününce aslında şurada Benjamin'in belirttiği 13 ilke ya da ne bileyim adamın gününü taksim etmesi aşağı yukarı bütün dinlerin kabul edebileceği, bütün felsefi sistemlerin kabul edebileceği bir yaşam ölçüsü olabilir aslında. Sayfa 121 ile 122'den bir alıntı. Bazen bana kendimde beklediğim aşırı kibarlığın bir tür ahlak züppeliği olabileceği söylüyordu. Eğer öyleyse mükemmel bir karaktere hem imrenileceği hem de ondan nefret edilebileceği düşüncesi beni gülünç duruma düşürecekti. Bu yüzden en hayırsever insan bile eşinin dostunu yüzünü güldürmek için karakterinden birkaç kusura izin vermelidir. Aslında düzen konusunda kendimi düzeltilemez buldum ve artık yaşlandım. Hafızam da kötü. Bunun eksikliğini derinden hissediyorum ama genel olarak elde etmek için çok hırslı olduğum mükemmelliğe hiçbir zaman ulaşamadım. Hatta bunun çok gerisinde kaldım. Yine de bunları yapmamış halime nispeten elimden geldiğince çabalayarak daha iyi ve mutlu bir adam oldum. Uzun süre devam eden sağlık ve iyi bir bünye ölçülü olmama bağlıydı. Bu adam koşullarının erkenden kolaylaşmasını ve servetini kazanmasını, devletine yararlı bir vatandaş olmasını sağlayan ve bilginler arasında kendisine bir dereceye kadar itibar kazandıran tüm bu bilgileri çalışkanlık ve tutumluluğa, ülkesinin kendisine güvenini ve tevdi ettiği onurlu görevleri samimiyet ve adalete, hatalı olduğu durumlarda bile elden bırakmadığı düzgün mizacını, gençler tarafından bile arkadaşlığı aranan, sohbetleri keyifli kılan biri olmasını da tüm bu erdemlerin ortak etkisine bağlıyordu. Şunu belirtmeliyim ki benim planım tamamen dinden uzak değildi. Sadece içinde herhangi bir mezhebin ayırt edici ilkelerine dair bir işaret yoktu. Bunlardan bilerek kaçınmıştım. Çünkü yöntemimin faydasına ve mükemmelliğine tüm dinlerdeki insanlara hizmet edebileceğine tamamen ikna olmuştum. Burada da anlattığı bölümün sonuna doğru geldik arkadaşlar zaten. Hani ben böyle yaşadığım için ölçülü ve sağlıklı ve uzun yaşadım. Şu ya olanları çalışkanlığa, mutluluğa, bunları samimiyete, adaletle ve bütün bu gençler tarafından bile sevinmeme, bütün bu yaptıklarımı bütün hepsine borçluyum diyor. Ya yapmaya çalıştığının da işte ortak dinler üstü bir şey olduğunu. Aslında nüans farklılığı olarak onu fark ettim ben. Hani bugünkü deistlerle o zamanın deistleri arasında şöyle bir fark varmış. Ben onu hissettim yani. O zamanın çok deistlerini tanımıyorum ama buradaki deistler gibiyse eğer, Benjamin abi gibiyse, bugünün deistlerinde gördüğüm daha çok deist değil de sanki bir agnostik havası var. Hani deist deyince bir illa yaratıcıya inanıyor, dinlere, mezheplere, peygambere inanmıyor gibi anlıyoruz ama ben deistim diyen insanın çok Tanrı'ya da inanıyor gibi bir hali yok aslında. Bak Benjamin abi gerçekten deist. Herhangi bir dine, mezhebe falan filana karşı ama iyi bir insan olmak, gerçekten bir yaratıcının huzurunda olduğunun bilincinde olarak nasıl kendimi yetiştiririm, ona nasıl layık olurum, gerçek bir inanan, hani deist olarak Allah'a inanan insan olarak ne kadar ahlaklı yaşamaya yönelik çalışmış. Şimdi bugünkü deistlerde ise daha çok bir agnostik havası var. Yani aslında belli bir yaratıcıya inanıyorum diyor da aslında bilmiyorum da umursamıyorum havası gibi. Bence böyle bir fark var. Sayfa 125'ten bir alıntı. Gerçekte belki de gurur kadar boyun eğdirilmesi zor olan bir doğal tutkumuz yoktur.
Onu istediğimiz kadar gizleyin, onunla mücadele edin, onu bastırın, boğun, rezil edin. O hala yaşayacak ve arada bir başına çıkarıp kendini gösterecek. Belki bu anlatıda da bunu sık sık göreceksiniz. Çünkü tamamen üstesinden geldiğimi düşünebilsem bile muhtemelen alçak gönüllülüğümle gurur duymam gerekir. Tasarladığım büyük ve kapsamlı projeden söz ettikten sonra burada bu proje ve amacı hakkında bir açıklama yapılması uygun görünüyor. Aklıma ilk gelişi yanlışlıkla muhafaza edilmiş aşağıdaki küçük kağıtta görünüyor şöyle ki: okuma geçmişim üzerine gözlemler, kütüphane 19 Mayıs 1731. Notlar almış arkadaşlar kitabın. Hani bu yaptığı ahlak yolculuğuna nasıl başladığına, nasıl aklına geldiğine dair. Dünyanın büyük işleri, savaşlar, devrimler ve benzeri partiler tarafından yürütülür ve tetiklenir. 2. Bu tarafların görüşü mevcut genel çıkarları veya böyle olduğunu düşündükleri şeydir. 3. Farklı partilerin farklı görüşleri kafa karışıklığına yol açar. 4. Bir parti genel bir tasarıma bağlıyken her insanın kendi özel çıkarlarını göz önünde bulundurur. Burada fırkacılığı da biraz particiliği de eleştiriyor arkadaşlar. Hani özellikle şu parti genel bir tasarıma bağlıyken, belli kurallar ve hedefler doğrultusundayken o partiye dahil olan her insanın kendi öz çıkarı vardır diyor. Ve bir önceki maddede aslında farklı partilerin farklı görüşleri kafa karışıklığına yol açar dedi ya, aslında o değil. Yani partilerin yoksa idealleri, yöneldikleri şey, ne bileyim kurumları, kurumsal kimliği çok nettir. O kafa karıştırmaz ama parti adına bir şey yapan ve farklı farklı partilerdeki insanların kendi adlarına genelde yaptığı şeyler kafa karıştırır demeye getiriyor bence. Sayfa 5 diyorum. Sayfa 126'da devam ediyor. 5. Bir parti genel yerini kazanır kazanmaz her üye kendi özel çıkarına yönelir. Bu da diğerlerini engeller, o partiyi böler ve bu daha fazla kafa karışıklığına neden olur. Allah Allah. Bir parti genel yerini kazanır. Yani örnek veriyorum, bir parti seçimi kazandıktan sonra her üye kendi özel çıkarına yönelir. Öyle mi? Enteresan. Bu da diğerlerini engeller, partiyi böler diyor. Arkadaşlar bu cümleleri yazdığında sene 1750. Yani aşağıdan 300 yıl geçmiş. Hani onu göz önünde bulundurun ama bazı şeylerin hiç değişmediği de çok belli oluyor. 6. Kamuda çalışanların çok azı görünürde ne yapıyor olurlarsa olsunlar sadece ülkelerinin iyiliği için hareket eder ve eylemleri ülkelerine gerçek bir iyilik getirirse de insanlar evvela şahsi çıkarlarıyla ülkelerinin çıkarlarının bir olduğunu düşündüler ve hayırseverlik ilkesiyle hareket etmediler. Yani insanlar kendi çıkarını düşünürken, hani öyle gibi, yanlış anlamadım değil mi? Bir daha bakayım. Kamuda çalışanların çok azı görünürde ne yapıyor olurlarsa olsunlar sadece ülkelerin iyiliği için hareket eder ve eylemleri ülkelerine gerçek bir iyilik getirirse de insanlar ve evvela şahsi çıkarlarıyla ülkelerinin çıkarlarının bir olduğunu düşündüler ve hayırseverlik ilkesiyle hareket etmediler. Benim için hayırlı olan devlet için hayırlıdır. Yani gibi. Neyse, yorum yapmayacağım. 7. Kamu işlerinde hala çok az insan insanlığın iyiliği için hareket ediyor. 8. Şimdi bana öyle geliyor ki bütün ulusların erdemli ve iyi adamlarını düzenli bir organ haline getirerek iyi ve makul kurallarla yönetebilecek bir birleşik erdem partisini oluşturmak için büyük bir fırsat var. Bilgi adamlar ortak yasalara itaat etme konusunda muhtemelen sıradan insanlardan daha fazla fikir birliği içindedir. 9. Şu anda bunu doğru bir şekilde yapanın ve iyi niteliklere sahip olanın Tanrı'yı memnun etmekten ve başarıya ulaşmaktan geri kalamayacağını düşünüyorum. Adam siyasi manifesto yazmış arkadaşlar ama ben olduğu gibi okudum, yorum yapmayayım bu konuda. Ama siz zaten okuduğunu gayet güzel anlayan insanlarsınız. Bundan 250-300 yıl önce yazılmış bir metnin bile günümüze ne kadar uyduğu, partilerle ilgili, insanlarla ilgili, kamuyla ilgili, kamu adına çalışanlarla ilgili söylediği şeylerin ne kadar doğru olduğunu siz de takdir edersiniz. Bölüm 10, Fakir Richard'ın Almanakı ve diğer aktiviteler diye bir bölüm. Burada yazı çizi işlerine kendini çok verdiğinden bahsettiği bir bölümdü. Sayfa 133. Bir Latin okulunda sadece bir yıllık eğitim aldığımdan ve çok gençken o dili tamamen ihmal ettiğimden daha önce bahsetmiştim. Ama Fransızca, İtalyanca ve İspanyolcayı öğrendikten sonra
Latince bir ahite baktığımda tahmin ettiğimden çok daha fazlasını anladığımı görmek beni şaşırttı ve cesaretlendirdi. Kendimi tekrar Latince çalışmaya adadım ve önceki diller yolumu büyük ölçüde kolaylaştırdığı için çok daha başarılı oldum. Adam kendi kendine 3 dil öğrenmiş, Latinceyi de öğrenmiş üstüne falan arkadaşlar. Öyle bayağı zeki bir adam belli. Sayfa 135. 1736. 4 yaşında güzel bir çocuk olan oğullarımdan birini çiçek hastalığından ötürü kaybettim. Uzun süre acı bir pişmanlık duydum ve ona aşı yaptırmadığım için hala pişmanım. Bunu eğer bir çocuk ölürse kendilerini asla affetmemeleri gerektiği varsayımıyla bu işi yapmayan anne babalar için söylüyorum. Pişmanlığın her iki şekilde de aynı olabileceğini ve bu nedenle daha güvenli olanın seçilmesi gerektiğini gösteren bir örneğim. Burada aşı zamanı arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Bugün hani aşı karşıtı şey meselesi var ya, o zaman da ya arkadaş tarih çok enteresan. Hani bugün aşı karşıtlarıyla aşı savunucuları var ya arkadaşlar, bu tarihte de var. Hatta bir hatırattaydı. İlber Hoca'dan dinlemiştim galiba. Bir İngiliz asilzade kontesi evlatlarına aşısı yaptırıyor. Yaptırdı diye İngiltere'de olay oluyor. Aşı karşıtları var. Hani bu yöntemi kullanıyor diye. Halbuki biz Osmanlı'da çok önceden kullanıyoruz. Benjamin abi de mesela 1736'da aşı yaptırmadığı için evladını kaybetmiş ve diyor ki aşı iyidir. Aşı yaptırın. İlk devlet görevi diye not almışım. Sayfa 136. İlk kamu görevim 1736'da genel kurul katibi seçilmemdi. Seçim o yıl muhalefet olmadan yapıldı. Ancak ertesi yıl tekrar teklif edildiğimde üyelerin seçimi gibi yıllık olduğu için yeni bir üye başka bir adayı desteklemek için bana karşı uzun bir konuşma yaptı. Buna rağmen ben daha uygun bulunduğumdan ikinci kez seçildim. Böylelikle katip olarak acil hizmet için ödeme almanın yanı sıra bu konum bana üyelerle iletişimi sürdürmek için de fırsat verdi. Güven telkin ediyordum. Oy pusulalarının, kanunların, kağıt paraların ve ara sıra yapılan diğer kamu işlerinin basılması genel olarak çok karlıydı. Yani katip olarak seçiliyor ama oradan kendi işini de yapıyor arkadaşlar. Hani ticarete de devam ediyor. Hatta ikisinin ortak noktaları da var. Sayfa diyorum. Bölüm 11 kamu işlerine ilgim başlığı altında. Sayfa 139'dan bir alıntı. İtfaiye yazmışım köşesine. Şimdi bunu yazdığım sırada ilk kurduğum ve Birleşik İtfaiye Şirketi adındaki şirket kuruluşundan bu yana 50 yıldan fazla bir süredir varlığını sürdürmekte ve gelişmektedir. Üyelerinin aylık toplantılara katılmadıkları için ödediği küçük para cezaları her şirket için itfaiye, merdiven, yangın kancası ve diğer gerekli aletlerin alınmasına harcandı. Bu yüzden dünya üzerinde çıkan yangınları durdurmak için böylesine iyi araçlarla donatılmış başka şehir var mı diye sorguluyorum. Ve gerçek şu ki bu kurumlar hayata geçirildikten sonra şehir yangın sebebiyle aynı anda bir ya da ikiden fazla ev kaybetmedi ve başlayan yangınlar evin yarısını bile hasar vermeden söndürüldü. Aynı yıllarda İstanbul gibi bir metropol imparatorluk başkentinde hala tulumbayla, kovayla su taşıyorlar arkadaşlar. Yani itfaiyeciliğe biraz ilgim var. O yüzden dolayı itfaiye tarihini az çok bilirim. Dünya üzerindeki gelişmişini de yangın, afet bu tarz şeylerle ilgili çalışmalar yaptığım için. Hani gerçekten adam 1700'lerde mükemmel derecede bir itfaiye teşkilatı kurup şehirdeki herhangi bir yangında bir iki şey yanmazken aynı dönemde İstanbul'un 2/3'ü falan yanıyor. Ve insanlar hala Yeniçerilerin, tulumbacıların kancayla ne bileyim işte kovayla söndürmesi falan gerekiyor. Hey gidi günler. 141'den alıntı. Binada belirli bir mezhebi değil, genel olarak misafirleri barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Hani bir bina yapmışlar galiba arkadaşlar bu şeye. Meclis katibiydi ya. Meclise böyle bir ihtiyarlar heyetinin odası gibi, köy odası gibi. Öyle ki İstanbul müftüsü bize Müslümanlığı anlatması için bir misyoner gönderse bile hizmetinde bir minber bulunsun. Ve o kadar tarafsız ki bugünkü Amerikan kültürünü de çok iyi veriyor aslında o açıdan. Hani her dine çok çok hoşgörülü. Her dinin yeri var gibi.
Sayfa 141'den bir alıntı. Yetimhane fikrine sıcak baktım ancak Georgia o zamanlar malzeme ve işçiden yoksun olduğundan bunları Philadelphia'da büyük bir masraf altına girerek göndermeyi önermişti. Ben ise bunun yerine evi Philadelphia'da inşa edip çocukları buraya getirmesinin daha iyi olacağını düşünüp önerdim. Ama o kafasındaki ilk projeye bağlı kalmakta kararlıydı ve tavsiyemi reddetti. Ben de bunun üzerine katkıda bulunmaktan vazgeçtim. Kısa bir süre sonra vaazlarından birine katıldım ve vaazı yine para toplayarak bitirmeyi planladığını anlayınca kendi kendime benden hiçbir şey alamayacağını söyledim. Cebimde bir avuç bakır para, 3 ya da 4 gümüş dolar ve 5-6 pistol vardı. Pistol dediği de İspanyol altın parasına Fransızlarca verilen isim arkadaşlar. Vaaz devam ettikçe yumuşamaya başladım ve bakırları vermeye karar verdim. Sayfa 142'den bir alıntı. Bay Whitefield'in bazı düşmanları onun bu paraları kendi özel harcamalarına kullanacağını düşünmekten kendini alamıyordu ama onu yakından tanıyan ben vaazlarını ve günlüklerini ve benzeri basmak için çalışıyordum. Dürüstlüğünden hiçbir zaman en ufak bir şüphe duymadım diyor. 143'te bir alıntı. Bay Whitefield'in en son Londra'da gördüğümde bana yetimhane konusunda endişeli ve bir üniversite kurma düşüncesiyle ilgili danıştı diyor. Sayfa 144'ten bir alıntı. Artık işlerim sürekli büyüyordu ve şartlarım her geçen gün daha iyileşiyordu. Bu ve komşu illerde neredeyse tek olan gazetem çok karlı hale geldi. Ben de ilk 100 pound'u kazandıktan sonra ikincisini kazanmanın daha kolay olduğu sözünü bizzat tecrübe ettim. Para doğası gereği üretken bir yapıya sahiptir. Her zaman söylediğim gibi sermaye yığışır arkadaşlar bu şekilde. Sayfa 12. bölüm vilayet savunması arkadaşlar. Sayfa diyorum yani 12. bölüm vilayet savunması. Sayfa 146. Askerlik ve eğitim diye not almışım. Pensilvanya'da yaşamaktan memnuniyet duymak için genel olarak bolca nedenim vardı. Bununla birlikte pişman olduğum iki şey vardır. Askeri eğitim ve gençliğimdeki okul eğitimi. Ne askeriye olmuştu hayatımda ne de herhangi bir üniversite. Bu nedenle 1743'te bir akademi kurmak için bir teklif hazırladım. Ve o sırada işsiz olan muhterem Bay Peters'ı böyle bir kurumu yönetmeye uygun biri olduğunu düşünerek projeyi kendisine ilettim. Ancak mülk sahiplerinin hizmetinde daha karlı bir hayatı olacağını düşündüğü için sonradan başarılı olan bu teşebbüste yer almayı reddetti. Sayfa 147. Philadelphia alayını oluşturan bölüklerin subayları görev başına geçince albay olarak beni seçtiler. Bak askerlik durumu da çok enteresan. Adamı albay seçiyorlar. Yani haliyle bir askeri eğitim değil. Albay bayağı seçimle geliyor arkadaşlar. Buna benzer şeyler bugünkü Amerikan ordusunda da var diye biliyorum. Yani adam başka bir eğitim alıp, yani örnek veriyorum, adam iletişim uzmanı, üniversitede iletişim üzerine okumuş. Amerika'da ne bileyim iletişim departmanında direkt yüzbaşı, binbaşı bir rütbeyle falan işe girebiliyor. Yani Amerika'nın gerçekten ordu sistemi bizimkinden çok 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 farklı. 147'den devam ediyorum. Albay olarak beni seçtiler ama ben bu rütbeye uygun olmadığımı düşünerek reddettim. Yerime hem iyi bir insan hem de nüfus sahibi olan Bay Lawrence'ı tavsiye ettim ve göreve o atandı. Daha sonra kasabanın altına bir topçu bataryası inşa etme ve onu topla donatma masrafını karşılamak için bir piyango düzenlemeyi önerdim. Para hızlıca toplandı ve batarya kısa sürede kuruldu. Mazgallar kütüklerle çevrelendi ve toprakla dolduruldu. Arkadaşlar bak, burada anlattığım şeyler şu sebepten, hani videonun başında dediğim bir bölgeyi iskan etmez. Bir yerde sıfırdan medeniyet kurma meselesinde devletin rolünden ziyade o ortak birleşme kültürü, bence demokrasi kültürü de buradan geliyor. İnsanların birlikte bir şeyleri yapmak, yani ortaya bir para koymak, bir işi ortaklaşa yapmak ve o işten dolayı kendini mesul hissetmek. Çünkü ya maddi ya da kas gücü ya da manevi bir şeye emek verince ister istemez ondan kendinizi mesul hisseder ve sorumluluk alırsınız ya. Demokrasi Amerika'da böyle gelişmiş galiba. Adam düşünün ya, topçu bataryası yapıyor. Yani alay kuruluyor, ortada bir para toplanıyor, askerlere belli maaşlar verilerek alay kuruluyor, alayın başına bir albay seçiliyor ve bunların hepsini bir grup insan ortaya hale gelerek yapıyor. Öyle bir devlet falan yok. Dikkat edin, hala İngiltere sömürgesi dönemi bu. Yani eyalet kendi iç işlerinde serbest ama İngiltere'nin sömürgesi gibi, kolonisi gibi çalıştığı dönem bu. Yani bu dönemde adam batarya alıyor. Yani bataryanı kendi kuruyor. Her şeyi kendi yapıyor yani. Onu sezmek açısından önemli. Buna benzer birkaç yer daha var. Geliyoruz. Sayfa 148. Dini duygulardan yardım alıp askerleri oruca teşvik etmeyi, doğru yolu bulurlarsa cennetin
bereketinin onlarla olacağını taahhüt etmeyi teklif ettim. Bak, teklif ettim. Bu fikri benimsediler ama eyalette düşünülen ilk oruç olduğu için sekreterin bildiriyi çıkarabileceği bir emsal yoktu. Her yıl oruç ilan edilen New England'da aldığım eğitim bu konuda biraz avantaj sağladı. Bildiriyi alışılmış bir tarzda hazırladım ve sonrasında Almanca'ya çevrildi. Çünkü o bölgede çok Alman yaşıyormuş. Her iki dilde basıldı ve eyalete dağıtıldı. Adam bir yandan da tam Amerikan ruhuna olacak. Zaten pragmatizm felsefesinin kurucusu da James bir şeydi, özür dilerim. Onu da bulursam yorumlara falan yazayım. Pragmatizm felsefesinin kurucusu. Adamın kitabını okuduk, kendini unuttuk işte. Neyse, faydalı olan iyidir. Özetle onu diyor ya. Burada da dikkat edersiniz, adam deist. Aslında tam öyle bir klasik manada cennete falan inanıyor ama ne kadar inanıyor bilinmiyor. Ama askerleri motive etme konusunda halk üzerindeki, asker üzerindeki etkisini bildiği için, insan üzerinde dinin etkisini bildiği için hiç düşünmeden onu kullanabiliyor yani. Vaaz verebilir. Her şeyi yapabilir yani. Sayfa 154'ten bir alıntı. Ne demişim bunu? Soba icadı ve patent hususundaki bakışı. Zaman sırasına göre daha önce belirtmiş olmalıyım. 1742'de odaları daha iyi ısıtmak ve aynı zamanda yakıttan tasarruf etmek için açık bir soba icat ettikten sonra, soba icat ediyor arkadaşlar, bir çeşit. İçeri giren taze hava ısındığı için modeli bir demir ocağı bulunan eski arkadaşım Bay Robert Grease'e hediye ettim. Vali Thomas bu sobanın broşürde anlatıldığı gibi yapılmasından o kadar memnundu ki bana bu sobanın yıllarca satılması için patent vermeyi teklif etti. Ama ben bunu bu gibi durumlarda ağır basan bir ilke sebebiyle reddettim. O da şudur: başkalarının icatlarından büyük avantajlar elde ettiğimizde bizim de herhangi bir buluşumuzla başkalarına hizmet etme fırsatının keyfini tatmamız ve buna özgürce, cömertçe yapmamız gerekir. Adam patentleri almıyor arkadaşlar. Adam aynı zamanda bir mucit. Yani paratoner dahil icat ettiği günlük hayatta kullanılan çok şey var. Ama hiçbirinin patentini almıyor. Çünkü bunu bir vatandaşlık, insanlık görevi olarak görüyor. Bölüm 13. Kamu hizmetleri ve diğer görevler. 1749'dan 1753'e kadar. Sayfa 157'den bir alıntı. Beni akademi yönetimine tüzük hazırlamak üzere aradılar. Hazırlayıp imzaladık. Bir ev tutuldu. Ustalar görevlendirildi ve okul sanırım aynı yıl olan 1749'da açıldı. Okula gelenler hızla çoğalınca ev kısa sürede yetmemeye başladı ve biz yeni bir tane inşa etme niyetiyle düzgün konumda bir toprak parçası arıyorduk ki Tanrı birkaç farklılıkla amacımıza rahatlıkla hizmet edebilecek büyük bir evi karşımıza çıkardı. Bu Bay Whitefield'in özür dilerim arkadaşlar. Bay Whitefield'in dinleyicilerinin daha önce bahsettiği binaydı ve aşağıda anlatacağım şekilde bizim hikayemize geçti diyor. Onu anlatıyor. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, adam katip oldu. İşte devletin matbaası gibi çalışıyor. Ordu kuruyor. Albay seçiliyor ama kabul etmiyor. Başkasını yönlendiriyor. İşte piyango yapıyor. Para topluyor. Batarya inşa ediyor. İtfaiyeyi kurdu. Fark ettiyseniz. Şimdi okul kuruyor, yetimhane kuruyor. Yani sürekli vatandaşlarla iç içe. Bunun kamu görevi dediği şey bu aslında. Sayfa 158. Akademinin mütevelli heyeti üyeleri bir süre sonra valinin imtiyazı ile valilik bünyesine katılmış. Fonları Britanya'daki bağışlar ve toprak sahiplerinden alınan, meclisin o zamandan beri önemli ilaveler yaptığı toprak bağışlarıyla artırıldı. Böylece şimdiki Philadelphia Üniversitesi kurulmuş oldu. İlk günden bugüne kadar yaklaşık 40 yıldır mütevelli heyetinin bir üyesi olarak devam ettim ve burada eğitim almış bir dizi gencin gelişmiş yetenekleriyle ülkenin değerli eşyaları misali toplum önüne çıkarılacak değerler olduklarını görmekten büyük zevk aldım. Philadelphia Üniversitesi'nin kuruluşunu dinledik arkadaşlar. 2 tane binada basit bir halkın bir araya gelmesi, bugün bile kökeni olan herhalde 300 yıllık bir üniversite olmuş oluyor artık. 164'ten bir alıntı. Şehirde henüz çöpçü olmadığı için de bu sefer de hani itfaiye kurdu, yetimhane kurdu, üniversite kurdu, batarya inşa etti, ordu yaptı. Şimdi de yapıyor arkadaşlar. Şehirde henüz çöpçü olmadığı için de bu çamur temizlemeden kalıyordu. Biraz araştırmadan sonra ayda 6 peni karşılığında haftada 2 kez sokağı süpürecek, tüm komşuların kapılarının önündeki pisliği alarak temiz tutmayı üstlenen fakir, çalışkan bir adam buldum. Ücret de oradaki ev sakinlerine tarafından ödenecekti. Bak gene hani öyle bir genel vergi yok. Vatandaşlar kendi aralarında hallediyor.
Şimdi diğer bir önemli noktaya geldik. Hep tekrar ettiğim gibi neydi? Batarya kurdu, itfaiye kurdu, örnek veriyorum katiplik yaptı, üniversite kurdu, yetimhane kurdu. Şimdi de posta işleri, posta genel müdürü oldu arkadaşlar. Sayfa 169. Bir süre boyunca Amerika'nın posta genel müdürü tarafından birkaç işin yerine getirilmesinde ve memurlardan sorulacak hesabın denetçisi olarak görevlendirildim. 1753'te ölümü üzerine Bay William Hunter ile ortaklaşa İngiltere'de bulunan genel müdürlükteki bir komisyon tarafından onun halefi olarak atandım. Amerikan ofisi şimdiye kadar Britanya ofisi hiçbir şey ödememişti. Bu meblağı ofisin karından çıkarabilsek yılda 600 poundumuz olacaktı. Bunu başarmak için çeşitli iyileştirmeler gerekliydi ve bunlardan bazıları ilk başta oldukça pahalıydı. Öyle ki ilk 4 yıl içinde ofis bize 900 pound'un üzerinde borçlandı. Ama kısa süre sonra bize geri ödeme yapmaya başladı ve birazdan bahsedeceğim ucube bakanlar tarafından yerimden edilmeden önce onu İrlanda postanesinden 3 kat daha fazla net gelir sağlamış şekilde kralın huzuruna sunduk. Beni görevden alma ihtiyatsızlığında bulunduktan sonra postaneden bir kuruş bile alamadılar. Ondan sonra da şeyi anlatıyor. Sayfa 169 gene. Posta ofisi işi o yıl Cambridge Üniversitesi'nin kendi isteğiyle bana yüksek lisans derecesi sunulduğu New England'a bir yolculuğa çıkmamı sağladı. Connecticut'ta Yale Üniversitesi de daha önce bana benzer bir iltifatta bulunmuştu. Böylece hiçbir üniversite okumamış olmama rağmen fahri mezunları olarak kabul edildim falan diye anlatıyor arkadaşlar. Arkadaş posta müdürü olmuş, para kazandırmış falan ama yine de işini alamamış. Bölüm 14. Albeni Birlik Planı arkadaşlar. Birlik yolunda atılan adımlar diye not düşmüşüm. 1754'te Fransa ile savaş yeniden gündeme gelince ticaret lordlarının emriyle farklı kolonilerin temsilcilerinden oluşan bir komisyon 6 ulusun, burada 6 eyaletten bahsediyor. 6 ulus, özür dilerim, 6 eyalet demişim ya Iroquois Konfederasyonu ya da Iroquois Birliği diye de bilinen Kanada ve ABD'nin çeşitli eyaletlerinde Iroquois dillerini konuşan 6 kabilenin oluşturmuş olduğu Kızılderili Birliği arkadaşlar bu. 6 ulus. 6 ulusun başındaki isimlerle hem onların ülkesi hem de bizim ülkemiz için savunma araçları hakkında görüşmek üzere Albany'de toplanacaktı. Vali Hamilton bu emri alınca bu vesileyle Kızılderililere verilmek üzere uygun hediyeler hazırlanmasını talep ederek meclisi bu konuda bilgilendirdi. Ben de sözcüyü yani Bay Norris'i ve kendimi Pensilvanya için hareket edecek komisyon üyeleri olarak Bay Thomas Penn ve sekreter Bay Peters'a katılmak üzere ekledim. Meclis adaylığımızı onayladı ve talep edilen hediyeleri temin etti. Oraya giderken savunma ve diğer önemli genel amaçlar için gerekli olabilecek tüm kolonilerin tek bir hükümet altında birleşmesi için bir tasarı hazırladım ve yazıya döktüm. New York'tan geçerken halkla ilişkiler konusunda çok kültürlü iki beyefendi Bay James Alexander ve Bay Kennedy'ye projemi göstermiştim ve onların onayından da güç alarak kongre öncesinde projemi ortaya koymaya giriştim. Daha sonra komisyon üyelerinin birçoğunun aynı türden planlar oluşturduğu ortaya çıktı. Benim tasarım tercih edildi ve birkaç değişiklikle meclise sunuldu. Bu plana göre genel hükümet kral tarafından atanan ve desteklenen bir genel başkan tarafından yönetilecek ve çeşitli kolonilerin halkının kendi meclislerinde bir araya gelen temsilcilerden oluşan büyük bir konsey seçilecekti. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Kopyalarının ticaret kuruluna ve çeşitli vilayet meclislerine iletilmesi emredildi. Tasarının kaderi baştan belliydi. Meclisler bu tasarıyı benimsemediler. Çünkü tasarıda çok fazla imtiyaz bulunduğuna ve İngiltere'nin daha demokratik olması gerektiğine hükmedildi. Sayfa 172'den devam ediyorum. Planımın benimsenmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Koloniler bu şekilde birlik olurlarsa kendilerini savunmak için yeterince güçlü olurlardı ve o zaman İngiltere'den gelen birkaç birliklere ihtiyaç olmazdı. Elbette ki Amerika'yı vergilendirme bahanesinden ve bunun yol açtığı kanlı rekabetten kaçınılabilirdi. Ancak bu tür hatalar yeni değil. Tarih devletlerin ve prenslerin hatalarıyla doludur. Yönetenler fazla yoğun olduklarından genellikle yeni projeleri düşünme ve yürütme zahmetine girmekten hoşlanmazlar. Bu nedenle en iyi kamu önlemleri nadiren kadim bilgiye dayanılarak alınır. Ancak mevcut durumun gerekliliklerinin zorlanmasıyla ortaya çıkar. Hani uzun bir alıntı oldu ama bölümde hani zaten kendim de şey diye sınıflandırmışım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırmışım. Yani İngiltere'den
kopuşun ilk aşaması bu aslında. İngiltere'den sürekli bir baskı, sürekli bir vergi, koloni halkında bizim Afrika'daki sömürülenler gibi sadece sömürmek için orada kullanılan 3-5 tane eleman yok arkadaşlar. Hani Amerika'nın kolonizasyonunun Afrika'dakinden farkı şu: Amerika'da gerçekten İngiliz vatandaşları yaşıyor. Gerçekten Avrupalı insanlar oraya gidip yaşıyor, orada çalışıyor, üretiyor. Haliyle kendi haklarının olduğunu bilincindeler ve bu hakları savunmak adına İngiltere'ye karşı savaş açıyorlar. Neden benzer bir süreç Afrika'da ya da Hindistan'da olmuyor? Çünkü orada Avrupa'dan gidip yerleşen insan sayısı çok az. Sadece sömürecek kadar, sadece oradaki işleri yürütecek kadar insan var. Onlar da insanlıktan çıkmış vahşi herifler aslında. İğrenç insanlar yani. O yüzden dolayı. Haliyle bu Benjamin'in kurduğu şeyler de zaten son şeyde onu atıf yapıyor. Hani hata yaptı İngiltere diyor. Eğer zamanında bu kadar baskı yapmasaydı diyor, belki de bugün Amerika ayrı bir yer olmayacaktı diyor. 16. bölüm. Siyasi ilişkiler diye not düşmüşüm. Brett Dock Seferi. Sayfa 177. Albany'de önerildiği üzere kolonilerin birliğine izin vermeyi ve bu birliği savunma hususunda güvenmeyi seçmeyen İngiliz hükümeti militarist bir ülke haline gelmek istemediğinden ve şimdi güçlerinin, şüphelerinin, kıskançlıklarının Amerika'nın alay konusu olmaması için General Braddock'u beraberinde 2 alay İngiliz askeriyle Amerika'ya gönderdi. Meclisimiz aldığı bazı bilgilere dayanarak General Braddock hizmetlerinden hoşlanmadığı için kendilerine karşı şiddetli ön yargılar beslediğini anlayınca meclisten biri gibi değil de posta genel müdürü kimliği altında valiliklerle olan sürekli yazışmaların hem en hızlı şekilde gerçekleşmesi hem de masrafların ödenmesi konusunda uzlaşma sağlama bahanesiyle Braddock'u eklememi istedi. Bu yolculukta bana oğlum eşlik etti diyor. Hani aracı olmuş İngiliz generalle. Sayfa 178. En az 150 vagon gerekirken mevcut şartlar bunun imkansız olduğunu söylediler ve onları eşyaların ve malzemelerini taşımaktan yoksun bir ülkeye vurdum duymaz bir şekilde getirdikleri için bakanlara bağırıp çağırmaya başladılar. General şeye kızıyor, İngiliz bakanlara. Çünkü adamın Amerika'nın işlerine gidecek ikmal yollarındaki şeyi yok. En az 150 vagon lazım herife. Yok, vagon dediği şey vagon arkadaşlar. Tren vagonu değil, yanlış anlamayın. O eski western, Amerika kovboy filmlerinde gördüğünüz kapalı araçlar var ya, hani 3-4 tane atın çektiği böyle at arabası gibi ama üstü böyle bez bir örtüyle kapalı falan. Vagon dediği o. Ama malzemeleri taşımak için 150 tane ondan gerekiyor ama yok. Benjamin, işbirlikçi Benjamin seni. Bak mesela onu da fark ettim bu kitapta. Ben bu adamları Amerika'nın kurucu babaları falan deyince şey düşmanı zannediyordum. İngiliz düşmanı falan zannediyordum. Adamlar yok, gayet kraldan da saygıyla bahsediyor. İngiliz generale de yardım etmiş. Bayağı yaltaklık yapmış yani. Hani bugünden biri bakıp işbirlikçi Benjamin İngiliz generalle neler yaptın falan dese bir sürü malzeme var elinde. Adamın bizzat anısı dahil yani. Sayfa 178. Majestelerinin, bak bir işte bu vagon eksikti ya generalde. O vagonun eksikliğini bölge halkından sağlamak üzerine bir reklam yazıyor Benjamin matbaada ve bunu yayınlıyor hani. Majestelerinin şu sıralarda Wills Creek'e varmak üzere olan kara kuvvetleri için her vagonda 4 at bulunacak şekilde 150 vagon ile 1500 eğer veya yük atı aranıyor. Ekselansları General Braddock'a bu kişileri göreve almak için bana sözleşme yetkisi vermiş. İngiliz general Amerika'nın içinde ilerlesin diye Amerika'yı kuran Benjamin işbirliği yapıyor. 181'den bir alıntı. Vagon sahiplerine vesaire peşin ödenmek üzere generalden yaklaşık 800 pound aldım. Ama bu miktar yetersiz kaldığından 200 pound daha istedim ve 2 hafta içinde 259 atın taşıdığı 150 vagon kampa doğru yola çıktı. İlan herhangi bir vagon veya atın kaybedilmesi durumunda değerlenmeye göre bunun bedelini ödeme sözü veriyordu. Ancak sahipler General Braddock'u tanımadıklarını ya da verdiği söze sadık olup olmayacağını bilmediklerini iddia ederek görev sürecinde muhatap olarak beni almakta ısrar ettiler ve ben de buna uygun davrandım. Gayet de beyefendi. İngilizler ABD'de diye not düşmüşüm. 1183. sayfa. Subaylar oldukça müteşekkir oldular ve her iki albayı bana minnettar ifadelerle dolu mektuplar yazma nezaketini gösterdiler. General de ona vagonları ve benzeri temin edişimden dolayı son derece memnundu ve harcamaların tutarını hemen ödedi. Bana tekrar teşekkür edip ondan sonra da kendilerine erzak gönderilmesi için daha fazla yardımımı istedi. Bunu da üstlendim ve onun bak hem adamları yola çıkardı hem doyurdu. Bayağı İngiliz sevici bu Benjamin ya.
Onun yenilgisini duyana kadar 1000 sterlinden fazla olan kendi paramı hizmetine adadım ve ona bir hesap çıkardım. Şansıma bu savaştan birkaç gün önce eline geçti ve bana hemen veznedardan yaklaşık 1000 poundluk bir sipariş verip kalanı bir sonraki ödemeye bıraktı. Bu general bence cesur bir adamdı ve muhtemelen bazı Avrupa savaşlarında iyi bir subay olarak namlı hale gelebilirdi. Ama kendine çok fazla güveniyordu. Düzenli birliklerin işe yarayıp yaramayacağını göremeyecek kadar uç düşünceleri vardı ve hem Amerikalılar hem de Kızılderililer zararına davranabilecek biriydi. Kızılderili tercümanımız George Crowhand orduya rehber, gözcü ve benzeri olarak büyük faydası olabilecek 100 kişiyle birlikte generale katıldı. Şayet General Crowhand ve adamlarına iyi davranmış olsaydı bu bizzat generalin faydasına olacaktı. Fakat adamlar hafife alınıp ihmal edilince yavaş yavaş generalin yanından ayrıldılar. Benjamin hem ikmal sağlamış, hem yiyecek sağlamış, hem bölgeden Kızılderililere karşı geldi ya bu İngilizler. Onlardan içinden devşirdiği rehber ayarlamış ama general tam İngiliz şeyi, burnu havada ya, hiçbirine yüz vermemiş. O yüzden dolayı da kaybetmiş zaten. Buraya not düşmüşüm 184. sayfaya, İngilizlerle Kızılderili Savaşı demişim. Pusu kurmakta son derece hünerli olan Kızılderililerin bulunduğu yaklaşık 4 millik ince hattır. Yaklaşık 4 millik ince hattır. Ordunuz orada ilerlerken yanlardan sürpriz saldırılara uğrayabilir, lime lime edilebilir ve bulundukları mesafeden de birbirlerine destek vermeye gidemeyebilirler. Cahilliğime gülümseyip şöyle cevap verdi. Bu vahşiler gerçekten de sizin ham Amerikan milisleriniz için zorlu bir düşman olabilir. Ancak kralın düzenli ve disiplinli birliklerine karşı efendim bunu yapmaları imkansız. Bir çizik bile bırakamazlar. Bir askerle mesleğiyle ilgili konularda tartışmanın uygunsuz olduğunu biliyordum ve daha fazla konuşmadım. Ormanın şimdiye kadar geçtikleri her yerden çok daha açık bir yerinde orduya saldırdılar. Ağaçların ve çalıların arkasından gelen yoğun ateşe karşı öndeki güçleri ileri sürmek, generalin düşmanla yakın temas halinde yapmayı bildiği ilk şeydi. Savunmaları düştüğünden general büyük bir kargaşa içinde vagonlar, yol eşyaları ve sığırlar arasında bir o yana bir bu yana koşturdu. Tam o esnada yan taarruz başladı. At sırtında olan subaylar daha kolay fark ediliyordu ve anında göze çarpıp vuruldular. Askerler bir araya toplanmış, hiçbir emre uymuyor ya da hiçbir emri duymuyorlardı. Ve ordunun 2/3'ü öldürülünceye kadar orada öylece beklediler. Ardından paniğe kapılarak hepsi bir hışımla oradan kaçtı. 1000'den fazla adam olduğu halde Bradborg'u yenen topu 400 Kızılderili ve Fransızdan ibaret düşman karşısında ilerlemek ve kaybedilen onurun hiç olmazsa bir kısmını geriye almaya çalışmak yerine tüm erzak ve mühimmatın imha edilmesi emrini verdi. Böylece yerleşim yerlerine doğru kaçışına yardımcı olacak daha fazla atı ve taşınacak daha az yükü olacaktı. Orada Virginia, Maryland ve Pensilvanya valilerince vilayet sakinlerine bir miktar koruma sağlamak karşılığında birliklerini sınıra göndermesi yönündeki talepleri yerine getirildi. Telaş içinde tüm ülkeyi dolaşmaya devam ettiyse de halkının onu koruyabileceği Philadelphia'ya varana kadar kendini asla güvende hissetmedi. General öyle böyle hani uzun bir alıntı anlattım ama savaş tam zihninizde canlansın diye arkadaşlar bir 183, 84, 85'ten alıntılar okudum. Yani zaten alıntı kendini anlatıyor. İngiliz general düzenli savaşa alışmış. Gerilla harbini bilmiyor. Kızılderililer de gerilla harbi üstadı. Biraz da Fransız desteğiyle perişan etmişler bizim ukala İngiliz'i. Sayfa 186. Generalin yardımcılarından biri olan ve ağır şekilde yaralanan yüzbaşı Orm generalle birlikte getirildi ve birkaç gün içinde gerçekleşen ölümüne kadar onunla kaldı. Bana da yüzbaşının ilk gün tek kelime etmediğini, sonra da geceleri sadece bunu kim düşünebilirdi diye sorduğunu söyledi. Ertesi gün yine suskunluğa bürünmüş ve sonunda onlarla nasıl başa çıkacağımızı başka zaman daha iyi bileceğiz demiş. Birkaç dakika sonra da ölmüş. Sekreterin belgeleri, generalin tüm emirleri, talimatları ve yazışmaları ile birlikte düşmanın eline geçti. İngiliz mahkemesinin savaş başlamadan önceki düşmanca niyetlerini kanıtlamak için işlerinden bir dizi makaleyi seçip Fransızca'ya çevirdiler ve bastılar. Hani Fransızlar Kızılderilileri destekliyor ya, Fransızlar kendini haklı göstermek için generalin arşivini de kullanıyorlar. 186'daki alıntıya devam ediyorum. Bunlar arasında orduya yaptığım büyük hizmetten övgüyle söz eden ve beni kendilerine tavsiye eden generalin bakanlığa yazdığı bazı mektupları gördüm. Lord Hertford Fransa'da bakanken onun sekreterliğini yapan ve daha sonra General Conway'den birkaç yıl sonra Dışişleri Bakanı olan David Hume
da bana o ofisteki gazeteler arasında Braddock'tan gelen mektuplardan benden iyi söz ettiğini ve beni önerdiğini söyledi. Yani adamın İngiltere'ye gidiyor, Sir Isaac Newton'la karşılaşması söz konusu. David Hume'la, bilenleriniz bilir gene, onunla karşılaşması. Yani dönem öyle bir dönem ki arkadaşlar. Yani birinin hatıratında okuduğunuzda kaç tane önemli insanın ismi geçiyor. Bu yüzden bir dönem analizi yapacaksanız özellikle biyografi üzerinden aynı dönemde yaşamış aşağı yukarı o zamanın bütün insanlar da biyografi yazmayı, anı yazmayı sevdiği için hepsini birden okuyup çaprazlamasına bakmak gerekiyor galiba. Devam ediyorum. Franklin'in cephe savunması. Bölüm 17. Kızılderililer ile savaş demişim köşesine. Sayfa 190'dan bir alıntı. Şehirde ve taşrada birkaç bölük kurulup da tatbikata başladıkları sırada vali düşman tarafından istila edilen kuzeybatı sınırımızın sorumluluğunu üstlenmek ve oradaki halkın savunmasını sağlamak, asker yetiştirmek ve bir dizi hisar inşa etmek için beni görevlendirdi. Bu işi üstlendim ama kendimi yeterli görmüyordum. Bana tam yetkiye sahip bir heyet kurmam ve uygun olduğunu düşündüğüm memurları işe almam için de gözü kapalı güvendi. Adam yetiştirmek konusunda hiç sıkıntı çekmediğimden çok geçmeden komutam altında 560 kişi oldu. Kanada'ya karşı düzenlenen önceki savaşta orduda subay olan oğlum yaverimdi ve benim için çok faydalı olmuştu. Kızılderililer Moravyalıların yaşadığı Gnadontut isimli köyü yakmışlar ve köyün tüm sakinlerini katletmişlerdi. Ama orasının hisar inşa etmek için iyi konumda olduğu düşünülüyordu. Yani adam devlet adına yapmadığı kalmamış arkadaşlar. İtfaiyeyi kurmuş, postaneyi kurmuş, matbaa yapmış, katiplik yapmış, üniversite kurmuş, yetimhane kurmuş. İngiltere'den kendilerine savunmak için gelen askerlere ikmal sağlamış, gıda sağlamış. Şimdi de gitmiş ülkeye saldıran Kızılderililere karşı savunma için meclisin emriyle bazı sınır kaleleri yapacak. Yani bayağı hisar yapacak. 193. Bu tür bir hisar ne kadar kötü olursa olsun topu olmayan Kızılderililere karşı yeterli bir savunmadır. Artık güvenli bir şekilde konuşlandırıldığımızı ve ara sıra geri çekilebileceğimiz bir yerimiz olduğunu görünce komşu ülkeyi keşfetmek için gezintilere çıktık. Bir sınırda derme çatma da olsa güzel bir hisar kurduğunu söylüyor arkadaşlar. 194. Bu işi daha yeni bitirmiş ve hisarımı erzakla iyice donatmıştım ki validen meclisi toplayacağını ve eğer sınırdaki durum artık benim bizzat bulunmamı gerektirmiyorsa gelmemi söyleyen bir mektup aldım. Kızılderili Savaşı'nda deneyimli bir New England subayı olan Albay Clapham müessesemizi ziyarete verdiğim görevi ihtiyakla kabul etti. Ona bir emir verdim ve garnizonu karşısına dizip emri onların önünde okuttum. Onu askeri işlerdeki becerisinden dolayı onları komuta etmeye benden daha çok uygun olan bir subay olarak tanıttım ve askerlere küçük bir öğüt vererek hepsiyle vedalaştım. Sınıra gitmişti ki ya hani asker topladı 500 küsür kişi 2 tane hisar kurdu. Hepsini halletti. Erzakla doldurdu. Askerlerin başına da bir albay atadı. Şimdi geri dönüyor meclise arkadaşlar. Sayfa 199 bölüm 18 bilimsel deneyler. 1746'da Boston'dayken İskoçya'dan yeni gelmiş olan Doktor Spence diye biriyle tanıştım ve bana bazı elektrik deneyleri gösterdi. Bu konuda uzman olmadığı için kusurluydular ama benim için son derece yeni bir konu olduğundan hem şaşırmıştım hem de hoşuma gitmişti. Philadelphia'ya döndükten kısa bir süre sonra kütüphane şirketimize Londra Kraliyet Cemiyeti'nin bir üyesi olan Bay P. Collinson bir cam tüp hediye edildi ve bu tüpün bu deneylerin yapımında nasıl kullanıldığının bir de açıklaması var falan. Burada da bilimsel deneylerinden bahsediyor arkadaşlar. Genelde eğerlik ağırlıklı. Londra'daki Pennsylvania Ajanı bölümü var. Son bölümü 19. bölüm. Burada daha çok diplomasisinden bahsediyor. Öyle doğrudan alıntı yapacak bir yer mesela sayfa çok yok aslında da genelde şeyden anlatıyor. Yavaş yavaş artık Amerikalıların bağımsızlığa erişme meselesinden bahsediyor. İngilizlerin yaptığı hataları anlatıyor. Şurada mesela bir alıntı. Sayfa 216. Yurt dışına giden bir bakana kendini protokol çerçevesinde yapacaklarını belirtmek için verilen basit talimatlar gibi değildir. İlk önce yasalar doğrultusunda yargıçlar tarafından hazırlanırlar. Daha sonra bunlar ele alınır, tartışılır ve belki de konseyde değiştirilir. En sonunda da kral tarafından imzalanır. Yani bu durumda sizinle ilgili oldukları sürece ülkenin yasasıdır. Çünkü kral kolonilerin yasa koyucusudur.
Kendisine bunun benim için yeni bir doktrin olduğunu söyledim. Tüzüklerimize göre yasalarımızın her zaman meclislerimiz tarafından yapıldığını, kraliyet onayı için krala sunulduğunu ve o andan sonra da yürürlükten kaldırılamayacağını veya değiştirilemeyeceğini biliyordum. Meclisler onun onayı olmadan kalıcı yasalar yapamayacakları gibi kral da onlarınki olmadan bir yasa çıkaramazdı. Tamamen yanıldığımı söyledi. Ancak ben öyle düşünmüyordum ve onun söyledikleri beni biraz endişelendirdi. Falan filan diyor işte. Bu nokta mesela önemliydi sadece burada. Artık koptuğu yeri anlatıyor arkadaşlar. Sayfa 217'den bir alıntı. İnsan doğasına dair keskin kavrayışı ve bunun sonucunda Amerikan karakterine ilişkin bilgisiyle İngiltere tarafında böyle bir tutumun kaçınılmaz olduğunu önceden görmüştü. Grenville ile geçen bu konuşma yaşam öyküsünün bu son sayfaların en önemli bölümleri haline getiriyor. Burada yaptığı şey bitiyor arkadaşlar artık. Bu başka biri. Öz yaşam öyküsü artık bitti. Yani bundan sonra zaten şey yok. Dediğim gibi benim üzüldüğüm nokta, videoyu buraya kadar sabırla dinleyip gelenlere videonun başında söylemiştim ya. Hani beğendiğim nokta, bir yere sıfırdan iskan ederken yaşadığın o kolonizasyoncuların, hani kolonidekilerin çektiği sıkıntıları hissetme meselesiydi. Sıfırdan bir yeri yükseltme meselesi. Ama hayal kırıklığına uğradığım kısımda şeydi işte. Ben haliyle Amerika'nın kurucu babası deyince bir Amerikan-İngiliz savaşını falan da bekliyordum. Orada yok. Tam en son dokunduğu yer bura. İngiltere ile aşina kanunu kral yapmaz. Biz meclislerimizde yaparız. Biz kendimizi dinleriz. Kral falan deyip buralarda koptu. Ve genel olayda yasadan geldiğini diyor. Ekler bölümünde elektrikli uçurtma meselesi var. Bir de zenginliğe giden yolla ilgili bir mektup gibi bir şeysi var. Hani bakıyorum öyle çok da anlatılanacak bir şey yok. Tamam. Sadece son bölümü okumak istiyorum ekte. Samuel Hethart'a mektup. Pesi 12 Mayıs 1784. Saygıdeğer efendim. Boston'dan ayrılalı 60 yıldan fazla oldu ama hem babanızı hem de büyük babanızı kürsüde dinlediğimi ve evlerinde gördüğümü çok iyi hatırlıyorum. Babanızı en son 1724'ün başında Pensilvanya'ya ilk seyahatimden sonra ziyaret ettim. Beni kitaplığında ağırladı ve yanından ayrılmak için izin istediğimde tepesinde bir kiriş geçen dar bir geçitten kestirme çıkış yolunu gösterdi. Ben geçide doğru ilerlerken hala konuşuyorduk. O da bana eşlik etti ve bir an ona döndüm. O da telaşla eğil eğil dedi. Başımı kirişe çarptığımı hissedene kadar ne dediğini anlamadım. Nasihat etmekten hiçbir zaman geri kalmayan bir adamdı ve bunun üzerine bana dedi ki, gençsin ve önünde koca bir dünya var. İçinden geçerken eğil ki sert darbelerden korunasın. Bu tavsiye böylece zihnime işledi ve çok işime yaradı. Sık sık gurur kırıcı ve insanların başlarını çok yükseğe taşımalarının getirdiği talihsizlikleri gördüğümde bu öğüdü düşünürüm. Bu kadar da arkadaşlar. Sayfa 129'da son bir mektup okudum. Yani genel olarak yani zaten video çok uzun oldu. Genel bir yorum yapıp sizi de daha sıkmak istemem. Yani videonun içinde zaten uzun uzun yorumlar yaptım. Ama başka bir videoda söylediğim gibi hatırat okumayı, otobiyografi okumayı seviyorum arkadaşlar. Yani gerçekten insana o dönemin, coğrafyanın ruhunu veriyor. Çünkü ister istemez hangi dönemde yazarsan yaz, felsefi bir metin, siyasi bir metin, bir akademik bir çalışma hangi dönem için olursa olsun az buçuk soyutlama isteğiyle ve kalıcı kalma amacıyla yapılır. Yani kalıcı kalmaktan kastım ne? Hani ben bunu yazıyorum, bunu söylüyorum ama bundan 100 yıl sonra da anlaşılsın gibi bir ne derler amaçla, gayeyle hazırlandığı için bazen çok günün şartlarından kopabilir. Daha böyle evrensele gitmeye çalışırken günün şartlarından uzaklaşıp başka bir düzlemde söylem geliştirilebilir. Ama biyografilerde, otobiyografilerde, anılarda bunlar yoktur. Onlar çünkü günlüktür. Direkt o gün yaşadığını anlatır. Haliyle Benjamin Franklin'in bu Amerika'nın tam kurulmadan önceki zaman, bu adamlar kurduğu için o coğrafyada yaptığı şey, bir de etkili bir adam. Onu beğendim. Hani şey olarak beğendim gerçekten. Bir birlik adım adım nasıl kurulur? İnsanlar bir araya nasıl gelir? Hani o yüzden okumanızı tavsiye ederim. Buraya kadar gene o birkaç videodur denediğim şeyi burada da denemek istiyorum. Buraya kadar gelip sabırla beni dinleyen, hani birden olur, parça parça olur ama şu an beni duyan, bu videoyu başından sonuna 2 saat dinleyen kimse yorum yazarsa
Hani abi ben dinledim, kardeşim ben dinledim, beyefendi ben dinledim, neyse. Hani ben dinledim ve şuna katılıyorum, şuna katılmıyorum, şu şöyle kötüydü, bu böyle iyiydi gibi bir de yorumunu yaparsa memnun kalırım. Yani videoların kaç kişi tarafından başından sonuna izlendiğini, dinlendiğini, videoların ne uzunlukta olması gerektiğiyle ilgili bir fikir edinmeye çalışıyorum. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Eğer gene buraya kadar geldiyseniz ve videoyu beğendiyseniz beğenmenizi rica ediyorum. Eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çünkü böyle büyümeye çalışan minik bir kanal olarak böyle gelen her abone bizi biraz daha motive ediyor. Hani iyi olur, mutlu oluruz. Bu videoların ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara da iletirseniz seviniriz, memnun oluruz. Herkese kolay gelsin.